Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere kanalımızda gayet aşina olduğunuz Ahmet Yaşar Ocak hocamızın yeni bir kitabını Türk Sufiliğine Bakışlar isimli eserini takdim edeceğim. Ahmet Hoca'yı kanalımızın düzenli takipçileri bilir. Kendisine ait bir oynatma listesi var. Hani eğer bu konulara meraklıysanız herhalde bu hocanın artık kanalda sunulan kaçıncı kitabı ben de unuttum. 8 mi oldu 9 mu oldu? Büyük ihtimal hocanın bütün eserleri kanalımızda takdim edilecek. Oraya bakmanızı tavsiye ederim. Türk Sufiline Bakışlar. Hemen arka kitap şeyini okuyalım. Türk İslamı, yani Türkiye'nin tarihsel, toplumsal ve kültürel geleneği içinde şekillenmiş özgün biçimiyle İslam son yıllarda hararetli tartışmalara konu oluyor. Özellikle Alevilik, çetin tartışmaların savaş alanı görünümünde. Bu tartışmalarda somut tarihsel bağlamları gözetmeyen bir bakışın egemenliği görülüyor. Gerek Alevilik gerekse Türk İslam'ının simge isimleri, bugünkü Kemalist veya Türk İslam sentezi vesaire ideolojik tercihleri doğrultusunda dümdüz bir tarihsel süreklilik kurgusu içinde efsaneleştiriliyor. Ahmet Yaşar Ocak'ın elinizdeki derlemesi her şeyden önce somut bağlamları gözeten bir tarihçilik yaklaşımı örneğini veriyor. Derlemedeki makaleler Türk İslam'ının ve özellikle heterodoks geleneğin özgül karakterini tasvir eden önemli katkılar içeriyor. Anadolu tarihsel coğrafyasında Ortodoks ve heterodoks İslam kültürleri arasındaki etkileşimin boyutları da bu çerçevede dikkatimize sunuluyor. Heterodoks halk İslam'ının farklı kültürleri bağdaştırıcı özelliği, yani senkretik özelliği, tasavvufi mistik karakterinin baskınlığını ve mehdici niteliğini sergileyen Ahmet Yaşar Ocak, Türk İslam'ının 4 önemli kişiliğini özellikle ele alıyor. Ahmedi Yesevi, Mevlana, Celaleddin Rumi, Yunus Emre, Hacı Bektaş-ı Veli. Yani bugün garip bir şekilde aslında hem yaşadıkları dönem için hem de bugün algılanış biçimiyle bu 4 karakter her yere çekiliyor. Yani örnek veriyorum. Mevlana, Ahmet Yesevi, Yunus Emre, Hacı Bektaş. Bunlar Sünni tarafından sanki 5 vakit namazında bugünkü anladığınız manada her türlü Sünni İslam'ın gereklerini yerine getiren falan, gece teheccüde kalkan öyle bir insanlarmış gibi anlatılıyor. Ama bir yandan da bakarsanız Hacı Bektaş Veli Alevilik için çok önemli bir tarihi şahsiyet, karakter. Ahmedi Yesevi aynı şekilde. Hani bu karakterler üzerinde herkesin kendi meşrebine göre bir tasarrufu var, yorumu var ama Ahmet Hoca işte bütün bunlardan azade doğrudan belgelere, tarihi kaynaklara dayanarak bir portre çiziyor. Bu çok önemli bence. Hemen Ahmet hocamızın hafif bir CV'sinden de gözden geçirilmiş kaçıncı baskı arkadaşlar onu da söyleyeyim hemen. Bu iletişim yayınlarının 3. baskısı 2023. Gözden geçirilmiş dediği hocamız her yayında tekrar şey yapıyor. Elden geçiriyor, yeni kaynakları yapıyor. O yüzden çok güncel oluyor. Ahmet Yaşar Ocak lisans eğitimini İstanbul Üniversitesi Tarih Bölümünde tamamladıktan sonra Hacettepe Üniversitesi Tarih Bölümünde yüksek lisans ve Strasbourg Üniversitesi Türkoloji Bölümünde doktora yaptı. Halen Hacettepe Üniversitesi Tarih Bölümünde öğretim üyesi olan Ocak, özellikle heterodoks İslam'a dair çalışmalarıyla tanınıyor. Ocak'ın 1980'den bu yana yayımlanan eserlerin arasında Babayiler İsyanı kanalda mevcut. Veysel Karani ve Üveysilik, İslam Türk inançlarını Hızır yahut Hızır İlyas kültü kanalda incelemesi mevcut. Elvan Çelebi, Menakubul Kutsiye, Fîme Ünsiye, Baba İlyas Orasani ve Tarih Edebiyat Yayınları. Türk folklorunda Kesikbaş kültü kanalımızda mevcut. Osmanlı İmparatorluğu'nun marjinal sufilik kalenderiler. Osmanlı toplamında zındıklar ve mühlitler yahut dairenin dışına çıkanlar. Türkler, Türkiye ve İslam. Alevi ve Bektaşi inançlarının İslam öncesi temelleri, Sarı Saltuk Popüler İslam Balkanlardaki Destanı öncesi kanalda incelemesi mevcut. İslam inançlarında Hazreti Ali, Osmanlı toplamında tasavvuf ve sufiler, Türk Sufiliğine Bakışlar bu kitabımız. Osmanlı toplumunda tasavvuf ve sufiler galiba vardı kanalda. Türkiye sosyal tarihinde İslam'ın macerası, Yeni Çağ Anadolu'da İslam'ın ayak izleri, Orta Çağ Anadolu'sunda İslam'ın ayak izleri, Osmanlı Sufiliğine Bakışlar galiba kanalda mevcuttu. Evliya Menakıbnameleri o da kanalda mevcut. Burada güzel makale derlemelerimiz var. Türkiye'de Anadolu Selçukluları din ve tasavvuf tarihi araştırıcılığı hakkında bazı düşünceler. Hocanın buradan yola çıkarak şunu söyleyeyim. Sadece doğrudan birinci el kaynaklara ulaşılarak yaptığı tarihi yayınlar değil arkadaşlar.
tarih ilmi üzerine, tarih felsefesi aslında hocanın bence üzülüyorum yani hani aslında çok vurgulanmayan bir tarafı kendi metodolojisini, kendi tarihi felsefesini de yansıtan bir karakteri var. Bunun üzerine de çok fazla makalesi var. O yönü biraz anlatılmıyor CV'lerinde ya da sunumlarında. Ben üzülüyorum yani. Hocanın gerçekten tarih ilmine yapısal olarak, felsefi olarak da katkıları bence çok fazla. Din ve tasavvuf tarihi araştırıcı hakkında bazı düşünceler. Türk kültüründe Ahmedi Yesevi, hayatı, şahsiyeti, mesajı ve etkileri. Ahmedi Yesevi ve Yesevilik yeniden bakış. Türk Müslümanlığı. Mevlana dönemi Anadolu'sunda tasavvuf akımları ve Mevlana. Türkiye'de Yunus Emre araştırmaları üzerine genel bir değerlendirme ve Yunus Emre problemi. Türkiye'de kültürel ideolojik eğilimler ve 13. 14. yüzyıl halk sufisi olarak Yunus Emre'nin kimliği. 13-14. yüzyıllar Anadolu'sunun iki büyük cezbeci ve estetik şair sufisi Celaleddin Rumi ve Yunus Emre. 13. yüzyıl mutasavvuf ve sufisi olarak Mevlana Celaleddin Rumi. Türkiye tarihinde merkezi iktidar ve Mevleviler. Anadolu heterodoks Türk sufiliğinde temel taşı Hacı Bektaşi Veli el-Horasani. Türkiye'de ahilik araştırmalarına eleştirel bir bakış. Alevilik ve Bektaşilik hakkındaki son yayınlar üzerine genel bir bakış ve bazı gerekçeler. Türkiye'de Aleviliğin sosyokültürel problemleri üzerine bir yaklaşım denemesi ve bazı düşünceler. Alevilik problemi ve Türkiye. Alevilik, Bektaşilik gerçeği ve buna yönelik bazı tezler. Dikkat ettiyseniz hocanın doğrudan tarihi yayınlarının yanında olayın problematiğine, metodolojisine dair yaptığı yayınlar da derlenmiş. Çok güzel bir çalışma olduğuna inanıyorum. Başlıyorum. Sunuş kısmı. Sunuş kısmında terminoloji diye not düşmüşüm. Uzun bir alıntı var sunuş kısmında. İşte iyi bilmediğimiz bu Türkler ve İslam konusunun bilgisizlik ve ciddi bir tarih perspektifi yoksunluğu veya maksatlı hareket yüzünden Türkiye'de yarattığı belki bazı ideolojik kesimler tarafından da özellikle manipüle edilen, henüz iyi algılanmamış bir takım meseleleri vardır. Bunların bir kısmı terminolojik alana da yansımakta, iyi anlaşılmadığı için değişik kesimler tarafından çok farklı biçimlerde yorumlanması sebebiyle kargaşalara sebep olmaktadır. Bunlardan bu kitapta da sık kullanılan bir grup İslam, İslamiyet, Müslümanlık terimleridir. Türkiye'de yayınlanan pek çok araştırmada bunlar çoğu zaman birbiri yerine kullanılmakta. Bu yüzden önemli bir fikir karmaşası yaratmaktadır. Karmaşa yaratılmaktadır. Oysa Türkçe'de kullandığımız bu terimlerin arasında çok belirgin ve önemli nüanslar vardır. Batı dillerinde bu üç kelime bir tek İslam kelimesiyle karşılanır. Bir de Müslüman anlamında kullanılan Müslim veya Müslüman kelimesi vardır. Fakat Türkçe'de özellikle bilimsel araştırmalar söz konusu olan İslam, İslamiyet, Müslümanlık kelimeleri farklı şeyleri ifade ederler. İslam doğrudan doğruya esaslar Kur'an-ı Kerim'de dayalı olup Hazreti Muhammed tarafından insanlığa bildirildiğine inanılan ilahi mesajı belirleyen bir terimdir. Ki bu bizzat Kur'an'da da bu çerçevede kullanılmıştır. İslam ilahiyatı bu teorik çerçeve üzerinde uğraşır. İslamiyet ise bu ilahi mesajın Müslümanlar tarafından pratiğe geçirilmesi sonucu yaşanılan kültürleşen biçimidir. Bu biçim zamana, mekana uyarlanarak bu zaman ve mekan içinde daha eski kültürel altyapıların etkisiyle değişik yorumlar, uygulamalar ve zihniyetler yaratır ki işte buna da Müslümanlık denir. Bu değişkenlik yüzünden bir tek Müslümanlık değil birçok Müslümanlık vardır. Yazılarda bu terimler burada ifadeye çalışıldığı doğrultuda kullanılmıştır. Hani Türk Müslümanlığı bir gün galiba bizim Diyanet İşleri Reisi çıkıp Arap Müslümanlığı, Türk Müslümanlığı yoktur, tek bir Müslümanlık vardır demişti. Aslında gördüğünüz gibi İslam tek, İslamiyet farklı, Müslüman tipolojileri çok farklı. Haliyle bir Türk Müslümanlığı vardır arkadaşlar. Çünkü Müslümanlık İslam'dan ayrışıyor. Müslümanlık onun pratik hale getirilmiş uygulanışı ve onu uygulayan toplumun kültürel kodlarıyla bağlantılı. Yani İslam özünde bir ama farklı farklı Müslümanlık anlayışları var. Nitekim bugün İslam dünyası üç büyük İslam yorumunu paylaşan bir coğrafyanın üzerinde bulunmaktadır. Sünni İslam, Şii İslam, Harici İslam. Ya bak İslam dedik, doğrudan İslamiyet meselesi var. Bunların her birinin de kendi içinde farklılaştığını, hatta taban tabana zıt yorumlar ve pratikler geliştirdiklerini unutmamalıyız. Bunlardan birincisi sosyologların ve antropologların yüksek İslam olarak isimlendirdikleri İslam'ın kitabi esaslarına sadık olup aynı zamanda gelişmiş ve rafine bir kültür ve sanat ortaya koymuş olan şehirli İslam'dır. Bu İslam Türkiye tarihinde ehli sünnet veya kısaca sünnilik denilen yoruma dayanır. İkincisi ise tarihsel kökeni itibariyle sosyal taban olarak daha çok kırsal, köyler ve konar geçer kesime dayanmakta olup
Yine sosyolog ve antropologların popüler İslam dedikleri kısmen mitolojik inanç ve kültlerle karışık popüler bir sanat ve kültür ortaya koyan halk İslam'ıdır. Bu halk İslam'ının Türk toplumu arasında iki biçimi vardır. Birincisi Sünni yorumu benimsemiş halk kesiminin sergilediği biçimidir. İkincisi bizim heterodoks İslam dediğimiz bugün Türkiye'de Alevi Bektaş toplumu tarafından temsil edilen biçimidir. Görüyorsunuz. İslam, Müslümanlık, İslamiyet hepsi dedik yani farklı farklı algılanabiliyor. Bir de kendi içinde de ayrılıyor algılanış biçimi olarak. Bu heterodoks Türk Müslümanlığının Türk tarihi çerçevesinde düşünmek kaydıyla siyasi, sosyal ve teolojik olmak üzere 3 boyutu. Bu boyutların Sünni Müslümanlıktan ayrılan 3 temel karakteristiği vardır. Birincisi siyasi boyut. Sünni İslam Türk tarihinde genellikle devletin siyasi otoritenin resmi tercihini oluşturmuştur. Bunun sebeplerini tartışmak ayrı bir konudur ama bu bir tek Safevi devleti hariç daima böyle olmuştur. Oysa heterodoks İslam genellikle bu siyasi otorite ile uyuşamayan sosyal çevrelerin ideolojisini teşkil eden paralel İslam konumundadır. Yani heterodoks İslam sosyal bir zıtlaşmayı da belirler. İkincisi sosyal boyut. Sünni İslam'ın çoğunlukla yerleşik çevrelerin dini tercihi olmasına karşılık heterodoks İslam büyük çapta konar, göçer ve çevrelerin inancını oluşturur. Üçüncüsü teolojik boyut. Sünni İslam'ın Kur'an ve sünnet temeline dayalı gelişmiş, sistematik ve eziğe geçmiş bir teoloji meydana koymasına rağmen heterodoks İslam sistematik olmayan, mitolojik, senkretik ve sözlü yani şifahi, senkretik yani eklemlenmeli bir teoloji, daha doğrusu bir inanç mozaiği oluşturmuştur. Bu heterodoks Türk İslam'ının 3 temel karakterine gelince bunları şöyle gözden geçirebiliriz. Birincisi, bu İslam biçimi her şeyden önce bağdaştırmacıdır yani senkretiktir. Yani yukarıda da işaret edildiği gibi Orta Asya'dan Anadolu'ya kadar geniş bir zaman ve mekan sürecinde İslam'dan önce Türklerin bazı inançları muhtelif tabiat kültleri, atalar kültü veya sonradan kabul ettikleri Şamanizm, Budizm, Maniheizm, Zerdüştlük, Hristiyanlık, Musevilik hatta Gnostizm gibi birçok dini ve mistik kültür kalıntılarının yüzeysel bir İslam ile karışmasıdır. İşte biz bu karışıma senkretizm diyoruz. 2. Bu İslam biçimi hem bizzat tasavvufi bir karakter arz ettiği hem de İslam öncesi döneme ait mistik bir temel üzerine oturmuş olduğu için koyu mistik bir yapı sergiler. Bu 11. yüzyıldan itibaren Ahmedi Yesevi ve benzeri halk sufilerinin propaganda ettiği popüler tasavvufun yoğurduğu bir Müslümanlık anlayışıdır. Bu sufi karakter o kadar güçlüdür ki Bektaşilik gibi bir tarikat olmadığı halde Alevilik bu mistik karakteri bugün bile çok kuvvetli biçimde yansıtır. Üçüncüsü bu İslam biçimi aynı derecede kuvvetli bir Mehdici yani Mesiyatik karakter arz eder. Yani ezilmiş, haksızlığa uğramış, hor görülmüş bir toplumsal psikoloji temelinde gelişen günün birinde onu bu durumdan kurtarıp özlediği yepyeni bir düzene, bir yeryüzü cennetine kavuşturacak ilahi bir şahsiyetin, karizmatik bir liderin geleceğine inanılır. Bu karakter bir ölçüde Sünni halk İslam'ında da bulunmakla beraber bu kadar güçlü ve temel nitelikte değildir. Yukarıda da söylendiği gibi bir halk İslam'ıdır. Türkiye tarihi içinde iki form altında belirmiştir. Bu formlardan birini bir tarikat olan Bektaşilik, diğerini ise belki bir mezhep diyebileceğimiz Alevilik temsil eder. Heterodoks İslam'ın güzelce hoca çok net bir giriş yazısı yazmış. Yeni baskıya ön söz. Türkiye'de Anadolu Selçukluları din ve tasavvuf tarihi araştırıcılığı hakkında bazı düşünceler demiş hocamız. Halk İslam'ının kökeni diye not düşmüşüm. Anadolu topraklarında 12. yüzyıl başlarından itibaren yeni bir sentez halinde oluşmaya başlayan bu Müslümanlık, Türk kültürünün ana besleyici kaynaklarını esas itibariyle Orta Asya ve Orta Doğu kökenlidir ve geniş çapta Sufiliğin etkisini taşır. Bugün de Türkiye'de halk kültürü hala bu etkiyi hemen hemen bütün alanlarında kuvvetli bir biçimde yansıtır. Bunun en reddedilmez delili halen de halk Müslümanlığının evliya kültü merkezde oluşudur. Yani bunu okuyunca geldi aklıma arkadaşlar. Eğer bu kanala bu videoyla geldiyseniz muhakkak hocanın bizim kanaldaki oynatma listesine bakın. Oradaki evliya menakıb namelerine bakın. Baba İler isyanına bakın. Çünkü burada makale derlemeleri, orada ayrı ayrı belki bazı monografiler var. Hocanın yaptığı çalışmalar böyle büyük bir resmin parça parça bütünü gibi. Haliyle bu konuya ilginiz varsa bütün oynatma listesini dinlemenizi muhakkak tavsiye ediyorum.
Sayfa 32'den. Özellikle Türkiye tarihinde Batılılaşma hareketinin doğurduğu kültür ikileşmesinin sonucunda tarihe olan yaklaşımın da inkarcı ve muhafazakar olmak üzere birbirine zıt iki kutba bölündüğü bir gerçektir. Bu bölünmenin tabii bir tezahürü ve inkarcı kutba bir tepki olarak benimsenen muhafazakar tarihçilik anlayışı genellikle 1950'ler sonrası akademik ve popüler veya profesyonel veya amatör araştırıcı çevrelerinde bazen Türk merkezi, bazen İslam merkezi, bazen de Türk İslam merkezi, apolojik yani savunmacı, ibretçi, kusursuzca ve eleştirilmezci bir tarih anlayışı doğurmuştur. En büyük sıkıntımız bu işte. Bu anlayışın çok tabii bir neticesi olarak tarih kutsal bir iman alanı haline dönüştürülmüş ve yazılan eserler genellikle ideal olan, iyi ve güzel olan dönemlerin, olayların, kişilerin, konumların tarihini yansıtır olmuştur. Bu ideal tabloyu bozacağı sanılan konular ve meseleler ise devre dışı bırakılmaya, görmezlikten gelinmeye çalışılmıştır. Bugün gerçek ve modern anlamda tarih kavramıyla uzaktan yakından en ufak bir ilgisi olmayan bu yaklaşımın en kısa zamanda Türk tarih araştırıcılığından atılması gerektiği kanaatindeyiz. Gerçekten arkadaşlar, yani birileri ister bir siyasi parti lideri, ister bir siyasi grup ya da kurumsal bir grup, fark etmez, sivil toplum kuruluşu fark etmez. Birileri işte biz atalarımız şöyle büyük böyle tarihe referansla kendini övmeye başladığı yerde ben dinlemeyi bırakıyorum arkadaşlar. Artık illallah geldi yani. Hangi açıdan bakarsan bak. İster işte bu hocanın dediği gibi daha heterodoks alan dışından bak, işte şöyle zulmetti, böyle kesti bize Osmanlı padişahları desin. İsterse bizim atalarımız 3 kıtada şöyle şöyle desin. İster Gazi Paşa ile ilgili bizim işte mavi gözlü sarı saçlı falan filan, artık ben yemin ediyorum illallah geldi. Herhangi bir insanın böyle tarihi referansla kendini bir yere konumlandırma çabası artık mide bulandırmaya başladı. Yani gerçekten bırak ya, bırak yani, sen ne diyorsun onu söyle ya. Yani gerçekten hamasetten artık bu ülke yılmış oldu herhalde. Yani en azından ben yıldım bu hamasetten yani. Herkes şov peşinde. Yani neyse. İşte bu yüzden muhafazakar genç kuşak Türk din ve tasavvuf tarihçilerin çoğu akademik bir formasyondan gelmelerine rağmen bu açmazdan kendilerini kurtaramamakta. Mevlana, Hacı Bektaş Veli, Yunus Emre, Ahi Evran ve benzeri konularda yazdıkları kitap ve makalelerde genellikle tarihte yaşamış Mevlana, Hacı Bektaş Veli, Yunus Emre, Ahi Evran ve benzeri yerine kendi ideallerindeki kişileri anlatmaktadırlar. Gerçekten öyle yani. Hiç böyle tarihi gerçeklikle alakası olmayan bir sünni alıyor. Zannedersin Mevlana böyle bugün anladığım manada tasavvuf ehli, yani ne de tarikat ehli bir sufi. Ya da Yunus Emre'yi alıyorsun, tamamen başka. Yani gerçekten tarihi şahsiyetlere kendi düşüncelerimizi giydirmekten bir kurtulmamız gerekiyor galiba. Bir sonraki makaledeyiz. Türk kültüründe Ahmedi Yesevi, hayatı, şahsiyeti, mesajı ve etkileri. Bakalım kimmiş Hoca Ahmedi Yesevi. Onun tarihi misyonu kısaca İslam'ı İran Sufiliğinin süzgecinden geçirerek Orta Asya'daki Budist, Şamanist ve Maniheist mistik kültürün içinden gelen göçebe ve yarı göçebe Türk boylarının anlayabileceği ve hazmedebileceği, popüler ve basitleştirilmiş bir hale getirebilmiş olması şeklinde özetlenebilir. Yani bu özet bile Ahmedi Yesevi'yi bugün böyle Sünnilerin anladığı gibi bir yerde olmadığını gösterir. Şu özet bile yani. Bu ise özellikle Türk tarihi ve kültürü açısından sonuçları bugüne kadar uzanan pek çok bakımlardan son derece önemli, fevkalade bir hadisedir. Bu fevkalade önemli hadisenin sonucu bugüne kadar gelen yanlarından birisi de Türk halk Müslümanlığının mistik bir hüviyetle başlaması ve bulunduğu her yerde bu hüviyetini titizlikle korumasıdır. Bugün Türklerin yaşadığı her yerde Türk halk Müslümanlığı bu yüzden evliya kültü merkezli bir Müslümanlık tarzıdır. Ve belki de İslamiyet'in bugünkü yaşanış biçiminde bizim de sıkıntı gördüğümüz birçok şey, hani zamanında bu evliya kültü birçok faydası bugün de olmasıyla beraber birçok yanlış anlamaya, suistimale, zararlı yollara saptı. Artık bu başka, hocanın dediğim gibi başka kitaplarında da anlatmıştım. Oraya bakmanızı tavsiye ederiz. Ahmedi Yesevi problemi. Bize intikal eden kaynaklarına bakılırsa Türk halk sufilik geleneği bu geleneğin coğrafi ve kronolojik safhalarını yansıtan 3 evliya veya sufi zümresinden bahseder. Birincisi Türkistan erenleri, ikincisi Horasan erenleri, üçüncüsü Rum yani Anadolu erenleri. Bunlardan birincisi yani Türkistan erenleri Orta Asya'da İslam'ın yayılmasına ön ayak olan ve Ahmedi Yesevi ile başlayan erken Türk sufilik geleneğini, ikincisi aslında bu birincisinin de ana kaynağı
kaynaklarından birini teşkil eden, yani Horasan erenleri teşkil eden ve aynı zamanda üçüncüsünü de geniş ölçüde, yani Anadolu erenlerini geniş ölçüde etkileyen Horasan melamiyetisini, yani İran Sufiliğini, üçüncüsü ise yani Anadolu erenleri ilk ikisinin oluşturduğu, temelde yaratılmış Mevlana, Hacı Bektaş ve Yunus Emre tarafından temsil edilen Anadolu Sufiliği sentezini oluşturur. Dikkat ederseniz Arabistan'dan gelen bir dinden bahsetmiyor. Yani İslam'ın ana kaynaklarından bahsetmiyor. Bizim son noktada Anadolu erenleri. Hani önemli diye not düşmüşüm. Ne var ki Köprülü daha sonraki yıllarda Nakşi geleneği dışındaki başka kaynaklara ulaşıp Türk halk sufiliğinin mahiyetine daha fazla vakıf oldukça ilk yaklaşımını değiştirmiş ve İslam Ansiklopedisine yazdığı yukarıda zikredilen makalesinde sonuç olarak şu yeni ve bizce de gerçeğe daha yakın görüşü ileri sürmüştür. Ahmedi Yesevi klasik ve tabii ki geleneksel anlamda Sünni değil. Bak altını çiziyor hoca. Sünni değil. Heterodoks bir sufiydi. Bu sebeple onu ve Yesevilik tarikatını yeniden değerlendirmek şarttır. Yani gerçekten bu işi uzmanı olan kişi çıkıyor diyor ki Ahmedi Yesevi bugün anladığımız manada geleneksel Sunni değil heterodoks bir sufi idi diyor. Yani bu açıdan bakıyor. Ama yanlış hatırlamıyorsam bir tarihçi hocamız, her şeyde, her konuda da uzman maşallah, Ahmedi Yesevi ile ilgili TRT bir dizi yapmıştı. Orada birazcık daha, hatta yani bu hocanın anlattığı gibi heterodoks da değil yani. Birazcık sadece işte kopuz çalıyor falan filan diye, işte şöyle sünnidir, böyle iyidir falan diye anlatıyordu. Bir tarihçi hocamız ama hiç bu konuyla uzman değil yani. Sorsan her konuda uzman. Profesördü işte. Gerçek Yesevi demişim. Yalnızca Ahmedi Yesevi'nin ağzından çıktığı zamanki durumlarını korumadıkları çok iyi bilinen Divanı Hikmet nüshalarına dayandırılan bir araştırma bilimsel açıdan kesinlikle doğru sonuçlar ihtiva etmeyecektir. Çünkü bu araştırma tarihte yaşamış gerçek Ahmedi Yesevi değil, Menkabevi Ahmedi Yesevi'yi bize verecektir. Bu ise Orta Asya'da Ahmedi Yesevi'nin yaşadığı 12. yüzyılın popüler İslam'ını değil, 13. yüzyılda başlayan Moğol istilasının estirdiği yeni şamanizm rüzgarına karşı İslam'ı savunmaya çalışan 15. yüzyıl Nakşibendiliğin Ahmedi Yesevisidir. Orta Asya Türk Müslümanlığı açısından bizce bu da çok önemli bir tarihi değişimin sonucudur. İşte o demin eleştirdiğim hoca da Ahmedi Yesevi'yi sen nereden biliyorsun, öyle bir adam değildi, çok sünniydi falan derken işte bu 15. yüzyıl Nakşi kaynaklarındaki biraz da kendince abarttığı bir sünnilik yorumu. Sorsan tarihçi, bilimsel ama kendi ideolojisine giydirmiş gözlüğü bakıyor etrafa. Ahmedi Yesevi'nin yetiştiği tasavvufi çevre ve tasavvufi formasyon. Elimizdeki kaynaklar Ahmedi Yesevi'nin yetişmesinde birinci derecede rolü ve etkisi olan iki kişiden bahsediyorlar. Bunlardan ilki Nakşibendi geleneğinde de büyük bir yeri olan Hace Yusufu Hemedani, diğer ise Arslan Baba'dır. İşte Ahmedi Yesevi'nin sufilik anlayışını ve tasavvufi meşrebini kısaca açıklamaya çalışan bu çerçeve içinde düşünmek gerekir. O Horasan ve Vavera-ün Nehir bölgelerinden aldığı bu tasavvuf formasyonuyla göçebe ve yarı göçebe Türk boyları arasında kendi öğretisini yaymaya ve onları fazla zorlamadan yeni dine, yani İslam'a ısındırmaya çalıştı. Çok da büyük hizmet yaptı. Mekanı cennet olsun İnşallah. Ahmedi Yesevi ve Yesevilik kültürünün bugün için başlıca 3 ana coğrafi bölgede yayıldığını ve günümüze kadar devam ettiğini söyleyebiliriz. 1. Bugünkü Kazakistan, Özbekistan, kısmen Türkmenistan ve Tacikistan'ı ve Volga boylarını içine alan Orta Asya ağırlıklı saha. İkincisi Hindistan sahası. Üçüncüsü Anadolu sahası. Dönüşüm diye not düşmüşüm. Sayfa 43. Bir yandan Ahmedi Yesevi'nin eski imajı giderek Nakşibendiliğin doktrin yapısına uygun bir manzara kazanırken, diğer yandan onun divanı hikmeti aynı doğrultuda zaman içinde revizyona tabi tutuldu. Bu çok önemli. Yani gerçek değil. İçine aynı tarzda söylenmiş başka hikmetler karıştı ve böylece zamanımıza kadar geldi. İşte bugün elimizde bulunan çeşitli divanı hikmet nüshaları tıpkı bizde Yunus Emre divanının uğradığı değişimin benzeri bir değişime uğradı. Bu yüzden bugün Ahmedi Yesevi'nin ağzından çıkan hikmetleri aynen toplayan bir divanı hikmet nüshasına sahip değiliz.
Haliyle ona dayanarak bir Ahmedi Yesevi tarifi yapmak hocanın da belirttiği gibi yanlış olur. Ahmedi Yesevi ve Yesevilik kültürünün etkileri o kadar köklüydü ki bu etkiler yalnız Nakşibendilik içerisine nüfuz etmekle kalmadı. Orta Asya'da Nakşibendiliğin rakibi olan Kübrevilik tarikatı içine de nüfuz etti. Başka bir ifadeyle Orta Asya Sufiliğinin temeli Ahmedi Yesevi ve Yesevilik tarafından o kadar güçlü bir şekilde atılmıştı ki sonraki her Sufi cereyan mutlaka kendisini bu temele oturtmak zorunda olduğunu gördü. Bütün Orta Asya'yı domine etmiş. 47'den 48'e sarkan bir alıntı. Burada unutulmadan altına çizilecek husus Ahmedi Yesevi geleneklerinin Anadolu ve Rumeli sahasında 15. yüzyıla kadar yalnızca Haydari tarikatı çevrelerine, 16. yüzyılda ise buna paralel olarak Bektaşi muhitlerine inhisar etmiş olduğudur. Diğer yandan yine 15. yüzyılda Nakşibendiliğin Anadolu'ya, daha doğrusu Osmanlı İmparatorluğu sınırları içine girmesiyle birlikte bu defa Nakşibendiliğin yapısı uygun bir biçimde iyice sünnileşmiş bir Ahmedi Yesevi imajı birincisine paralel bir şekilde gelişti. Böylece bir yandan Bektaşiliğin yapısına, diğer yandan Nakşibendiliğin karakterine uygun iki Ahmedi Yesevi ortaya çıktı. Ve günümüze kadar geldim. Burada şu vakanın altını çizmek zorundayız ki Anadolu'nun Balkanlara kadar uzanan geniş alan içerisinde Ahmedi Yesevi belirtilen bu iki tarikat çevresinin dışında ve hatta halk arasında pek tanınmak durumuna gelmedi ve hiçbir zaman Anadolu ve Rumeli'de yaşayan Sufiler kadar popüler olamadı. Ahmedi Yesevi'nin fikirleri ve öğretisi. Bakalım nelermiş. Bugüne kadar yapılan çalışmalar Ahmedi Yesevi'nin Sufiyane düşüncelerini ve öğretisini bize yansıtan, daha doğrusu Ahmedi Yesevi'ye izafe edilen başlıca 3 kaynaktan söz edildiğini gösteriyor. Birincisi Defteri Sani adıyla anılmakta olup Divanı Hikmet'in bugün bilinen çeşitli versiyonlarını ihtiva eden nüsha. İkincisi Fakrname, üçüncüsü Risale. Yukarıda da belirtildiği gibi Divanı Hikmet'in bugün ne yazma ne de basma nüshalarının gerçekten Ahmedi Yesevi'nin dilinden söylenmiş hikmetleri tam olarak ihtiva ettiğini hemen hemen bütün uzmanlar kabul etmektedirler. Türkçe'de Divanı Hikmet'in bir seçme neşrini yapan Profesör Kemal Erarslan da aynı kanaati paylaşmaktadır. Kemal Erarslan Fakrname'nin de aslında Ahmedi Yesevi'nin kaleminden çıkmadığını, bu eserin mevcut Divan-ı Hikmet nüshalarından birinin mukaddimesi niteliğinde olduğunu belirtmektedir. Risale üzerinde yapılan çalışmalar ise bunun Fakrname ile neredeyse aynı eser denecek kadar büyük benzerlik arz ettiğini göstermektedir. Kısaca söylemek gerekirse bugün bize Ahmedi Yesevi'nin düşünce ve öğretisini sağlam bir biçimde verebilecek, değil kendi kaleminden çıkma, kendi devrinden kalma bile herhangi otantik bir kaynağa sahip değiliz. Yani bu kadar net aslında. Yani bugün elimde kaynak deyip gösterdiğin şeyler aslında kaynak olmuyor yani. Demin eleştirdiğim hocanın da yaptığı hata bu. Büyük ihtimal bu 3 tanesine bakıp dönemi içinde devlet sünniliğini yerleştirmek için yazılmış, revizyona uğramış sözleri zannediyor. Ahmet Yesevi gerçeği zannediyor. Ama sorsan o tarihçi bu. Yani olayın özü bu. Haliyle burada Ahmet Hoca nerede değiniyor bilmiyorum. Belki başka kitaplarda da değinmiştir. Olayın özü. Bazen birinci el kaynak doğrudan kaleminden çıkmıyorsa, yani hocanın şurada bahsettiği şeylere ulaşamıyorsan o dönemi anlatan başka kaynaklardan bir şeyleri sezinlemen gerekiyor. 49. Kemal Erarslan'ın kanaati hikmetlerin artık bir tek kişinin değil, Yesevi dervişlerin ortak fikir ve inançlarının ürünü olduğu merkezindedir. Tabi o Yesevi dervişler de Ahmet Yesevi'yi gören değil, yani ondan çok sonra gelen dervişler. Sayfa 51. Yeseviliğe gelince bu tarikatın daha 13. yüzyılda Anadolu'da Haydarilik tarafından eritildiğine, 16. yüzyılda ise Haydarilikten doğan Bektaşiliğin bu vasıtayla bütün Yesevi geleneklerine varis olduğuna yukarıda değinilmişti. Bugün artık Anadolu ve Balkanlarda Yesevi geleneklerine daha çok Bektaşilik temsil etmektedir. Bir de böyle bir durum var arkadaşlar. Bu tarikatlar zaman içinde Ahmet Hoca'nın diğer kitaplarını okuyunca anlamıştım ben. Birbirleri içinde eriye dönüşe gidiyor. Dönüşebiliyor. Haliyle sen bugün bir kelime kullandığında onu muhakkak tarihi ve coğrafi olarak bir kontense oturtmak zorundasın. Yani Bektaşilik dediğinde hangi Bektaşilik? Yesevilik dediğinde ben bugün artık bilimsel çalışmalar dolayısıyla bugünden 2000 yıllık tarihe
1400 yıllık tarihe, 1000 yıllık tarihe bakıp Yeseviliği diyebiliyorum ama hangi dönemde, neredeki Yesevilik? Yani onu oturtmak lazım. Tam yerine koymak lazım. Orta Asya'da ise daha önce belirtildiği gibi 14. yüzyılın son çeyreğinden itibaren Nakşibendiliğin benzer bir şekilde Yeseviliği tamamen kendi içinde eritmeye başladığını, Yesevi geleneklerine, kendi yapısına uygun yepyeni bir biçim ve muhteva kazandırdığını biliyoruz. Bu eritme süreci yer yer 16. yüzyıla kadar sürmüştür. Sonuç olarak güzelmiş, seçilmiş bibliografya, çok iyi bir makaleydi. Ahmedi Yesevi ve Yesevilik yeniden bakış demişiz. Yani hocamızın Türk Edebiyat Tarihi 1'de kullandığı makalenin gözden geçirilmiş hali. Türk halk sufilik geleneğinin bize intikal eden kaynaklarında bu geleneğin kronolojik ve coğrafi evrelerini birlikte yansıtan 3 evliya zümresinden bahsedilir ki her biri görece farklı tasavvuf anlayışının da temsilcileridir. Türkistan erenleri, Horasan erenleri, Rum erenleri demin söylediğimiz gibi. Bunlardan ilki bugüne kadar bildiklerimize göre Türk tarihindeki en eski sufilik geleneğini temsil eder. İşte Ahmedi Yesevi bu geleneğin kurucusu sayılmış olup bu yüzden ona kaynaklarda Piri Türkistan denir. Bolca dipnot, alıntı falan. Önce Ahmet Yaşar Ocak demişim. Sonra Ahmet Yaşar Ocak. Herhalde fikri mi değişti? Ne? Ona bir şey var. Bahis konusu kitabında Köprülü o zaman temel referansları olan Reşahütül Aynil Hayat ve Cevahirül Envar fi Envacil Bihar gibi Nakşi kaynaklarının tesiriyle Ahmedi Yesevi'yi sünni bir mutasavvıf olarak tanıtmış. Bundan da önemlisi Anadolu tasavvufunun teşekkülünde temel faktör olarak Orta Asya Türk Sufiliğini, dolayısıyla en başta Ahmedi Yesevi ve Yeseviliği göstermiştir. Tamam. İslam Ansiklopedisindeki Ahmet Yesevi maddesinde tamamıyla değiştirmiştir. Yani bunu değiştiriyor, Köprülü değiştiriyor. Önce Ahmet Yesevi, sonra Ahmet Yesevi göre, kaynaklara göre ve Fuat Köprülü'nün değişen fikrine göre. İslam Ansiklopedisindeki Ahmet Yesevi maddesinde tamamıyla değiştirmiş, gerekçe olarak daha sonra ulaştığı Bektaşi kaynaklarının bu konuda gerçeğe daha yakın olduklarını belirtmiştir Köprülü. İlk görüşlerin aksine Ahmet Yesevi'yi ve tarikatını sünni çerçevenin dışında mütalaa eden, onun bu son yaklaşımı sonraki dönemlerde birkaç araştırıcı hariç pek kabul görmemiştir. Evet, Köprülü bir bilim adamı olarak yeni kaynaklarla, yeni verilerle fikrini değiştirebilmiş ama günümüzün hocanın da dediği klasik tarih formasyonu almasına rağmen kendi tabularını, kendi kodlarını yıkamayan, gerçekten bilimsel tarihçi olamayan araştırmacılar yüzünden çok yapılamıyor. Özet, madde özetlemişiz. Bugün geldiğimiz noktada Ahmet Yesevi ve Yesevilik meselesi Türkiye, İslamlaşma ve tasavvuf tarihi açısından birinci öneme sahip bir konu değildir. Elde bulunan hiçbir orijinal tasavvuf metni Ahmedi Yesevi'den ve tarikatından bahsetmiyor. Ahmedi Yesevi Orta Asya'da İslam'ın yayılma sürecini başlatan değil, fakat daha evvel başlayan bu süreç içinde önemli rol oynayan tarihsel şahsiyetlerin önde gelenlerinden biridir ama muhtemelen de tek değildir. Önemli. Orta Asya'nın Nakşibendilik sonrası döneminde yazılan Yesevi kaynaklarına ve Divan-ı Hikmet'e göre o çok iyi bir İslami eğitim almış sünni bir mutasavvıf olarak görülüyor. Ancak burada karıştırılmaması gereken olgu bizzat Ahmet Yesevi'nin tasavvufi şahsiyetiyle öğretisinin muhatapı olan göçebe Türk boylarındaki algılanışı arasındaki farktır. Bir de böyle bir durum var. Burada birkaç tane problematik durum var, sorunsal durum var. Ahmet Yaşar Hoca gibi yaklaşalım olalı. Birincisi, Ahmet Yesevi gerçekten kimdi? Bunu bilmiyoruz. İkincisi, Ahmet Yesevi'nin hitap ettiği kitle kimdi? Az çok tahmin ediyoruz. Üçüncüsü, Ahmet Yesevi ister heterodoks ister sünni olsun fark etmez. Karşı taraf bunu nasıl algıladı ve nasıl bir Yesevilik algısı oluştu? Ve bu algı tarih içinde nasıl oldu? Yani bunların her bir ayrı ayrı tarihsel problematik soru ve üzerine ayrı ayrı çalışılması gereken konu. Ama bizim insanımız bugünden bakıp böyle toptancı bir bakış kendi ideolojisine göre. Asla doğru değil arkadaşlar. Yapmayın. Orta Asya'nın kaynaklarına ve divan o çok iyi bir İslam eğitim almış, sünni bir tasavvuf görünüyor. Ancak burada karıştırılmaması gereken olgu bizzat Ahmet Yesevi'nin tasavvufi şahsiyeti ile öğreticinin muhatabı olan göçebe Türk boylarındaki algılanışlar arasındaki farktır. O aldığı sünni tasavvuf eğitimine ve tahsil ettiği dini ilimlere rağmen o zamanlar bütün o bölgeleri derin etkisi altına alan melameti tasavvufa da bigane kalmamış olsa gerektir.
Hoca tahmini bir şey söylüyor ama doğru bir yerden yaklaşıyor. Ve hoca burada dikkat ederseniz şey kabulünü yapmış. Onun bir tasavvuf, iyi bir eğitim aldığını falan demiş. Ama normalde ona da eleştirel yaklaşıyor zaten. Güzel bir bibliografya. Türk Müslümanlığı. Bu yazı Ege ve 9 Eylül Üniversitelerinde 93 tarihinde ortaklaşa yaptıkları Hoca Ahmet Yesevi sempozyumda sunulan aynı isimli bildiriyle falan filan yerde yayınlanan çalışmasıdır. Türk Müslümanlığı. İslam'ın farklılaşması diye not düşmüşüm kenarına. İşte İslam dini de Arap Yarımadası'ndan çıkarak yayıldığı yerlerde değişik kültürlerle temasa geldikten sonra bu kültürlerin içinden geçip İslam'a dahil olan muhtelif toplumların sosyoekonomik yapılarına uygun yorum ve uygulamalara konu olmuştur. İslam'ın temel ilkelerinin yorumunda ve hayata geçirilişinde esas itibariyle bir takım önemli veya önemsiz farklarla beraber her Müslüman toplum kendi kültürel özelliklerine göre bir İslam'ı yaşayış tarzı, başka bir ifadeyle bir İslam'ı kültür geliştirmiştir. İşte biz İslamiyet veya Müslümanlık terimini zaman ve mekan içerisinde İslam dininin bu şekilde kültürleşmiş biçimleri için kullanıyoruz. Hocanın daha giriş bölümünde yaptığı izahat burada. Terminolojik izahat burada yerini buluyor. İşte o zaman teorik çerçevede İslam'ın tek olmasına karşılık bazen esasta, bazen teferruatta, hatta zihniyet boyutunda farklı İslamiyet veya Müslümanlık biçimlerinden bahsedilebiliriz. Bu vakayı sosyolojik bir terimle ifadelendirmek gerekirse buna Müslümanlığın yatay farklılaşması diyebiliriz. O halde sosyo-antropolojik anlamda coğrafi mekan temelinde bir Kuzey Afrika, bir Orta Doğu, bir Uzak Doğu Müslümanlığından da bahiste bulunabilir. Hatta bugün Avrupa ve Amerika'da oluşan bir Batı Müslümanlığı ciddi bir olgu olarak gündeme gelmektedir. Bak çok güzel bir yere değindi. Şuradan sonra oraya geçeceğim. Meseleye yalnızca teolojik perspektiften bakanlar, olayın sosyal tarih boyutundan habersiz olanlar bu tür bir terminoloji kullanmanın dolayısıyla buna dayalı böylesi bir ayrımın yanlışlığını hiç de ciddi kanıtlar gösteremeden ileri sürüp dururlar. Fakat biz şahsen bilimsel tahliller yapabilmek için bu tür ayrımlara ihtiyaç olduğu kanaatindeyiz. Kesinlikle kanaatindeyiz. Neden? Hani bugün mesela bizim Orta Anadolu'da bir tane abiye git. Avrupa zaten Müslüman oluyor gördün mü falan filan diye böyle böbürleniyor ya. Sanki o ama klasik kanalın yönetmeni paylaştı mı bilmiyorum. Eric Fromm'un bir yeni kitabını da sundum. Son kitabıydı galiba insanlıkla ilgili. Orada da diyorum yani genelde zayıf karakterli insanlar, zayıf karakterli, birey olamamış, kişilikten yoksun insanlar herhangi bir gruba dahil olarak bu siyasi olabilir, olabilir, sivil toplum olabilir fark etmez. Herhangi bir gruba dahil olarak o grubun kolektif gücünü kendi gücü zannetmesi gibi bir yanılsaması var. Kendi birey olarak zayıflığını o gruba dahil olarak, kendi bireyselliğini tamamen o gruba teslim ederek, kendini yok ederek o grubun, o büyük bütünün parçası olma yoluyla o güçten nemalanmayı, o gücü kendi içinde hissetmeyi, kendi gücü zannetmesi gibi hatalara gidiyor. Aynı durum karakter bir bütündür, bölünemez diye benim bir lafım vardır. Onun gibi karakter bir bütündür, parçalanamaz. Hani neydi? Misak-ı milli vardır ya. Vatan satıkta bütün vatan bir bütündür parçalanamaz gibi misak-ı milli karar var ya işte ya vatan parçalanamazdır bütündür. Onun gibi karakter bir bütündür parçalanamaz. Aynı zayıf karakterli insan kendini büyük bir İslam düşüncesinin içine ait hissediyor. O İslam'ı yaşamayla ilgili, o İslam'ı savunmayla ilgili, o İslam'ın entelektüel meraklarıyla ilgili hiçbir durumu yok. Ama o İslam'ın içine giriyor ve batıda biri Müslüman olunca zannediyor ki onun batıda Müslüman olması kendi sayesinde olmuş gibi seviniyor. Neden? O da Müslüman ya. Onun olduğu yere geldi ya o batılı. Ama iki taraflı bir eziklik var burada. Bir, batılı Müslüman oluyor diye sevinenler Afrikalı ya da ne bileyim alt sınıftan güya ekonomik olarak kötü durumda olan biri Müslüman oluyor diye sevinmez. Hiç duydunuz mu öyle böyle sıkıntılı bir bölgede işte bunlar Müslüman oluyormuş gibi tercih etmiş. Çünkü düşün yani onu otomatikman bir eziklik var. Senden üst perdede görüyorsun. Batılı diyorsun, gelişmiş diyorsun, zengin diyorsun. Aslında senden üst, senden güçlü olduğunu biliyorsun. Onun ezikliğini barındırıyorsun ve onun sana dahil olması. Aslında o İslam'ı seçiyor. Seni seçmiyor ama sen İslam'a kendini intisap edip de kendini sanki İslam'ın bütün her şeyine sahipmiş gibi hissediyorsun ya. Sana geldiği gibi oluyor ve bu seni mutlu ediyor. Halbuki öyle bir eziklik yok arkadaşlar.
Yani İslam kendi başına mübarektir, güzeldir, büyüktür zaten, anladın mı? Batılı da gelse gelmese de fark etmez. Yani bugün geliyor diye seviniyorsun. Aynı kafada şöyle de bir durum var ha. Aynı kafa hem batılı Müslüman oldu diye seviniyor hem de batılı haçlı diye hakir görüyor, pis diyor. Aynı pis dediği adam Müslüman oluyor falan. Ama ona seviniyor. Öbür tarafta kötülüyor. Kafalar böyle karışık falan. Haliyle Avrupa ve Amerika'da oluşan bir Müslümanlık tipi var arkadaşlar. Onun Müslümanlığı senin Müslümanlığın değil. Öyle söyleyeyim. Hani bizimkiler kafalarında bir Sünni Müslüman inancı var. Batılı da Müslüman olunca o oldu zannediyor. O değil arkadaşlar zaten. Adam senin Müslümanlığına gelmiyor zaten. Adam senin Müslümanlığına gelmiyor. Adam IŞİD'in Müslümanlığına da gitmiyor. Adam Taliban'ın Müslümanı da olmuyor. O Müslüman başka bir tipoloji. O batılı bir Müslüman. Ama batılı değerlerinden de birden arınıp iyi tarafları, hani kötülerini zaten temizliyor İslam'la, kendi algılayışıyla, ama Batı'nın getirdiği o değerleri de o zaten hiç dışlayan bir batılı Müslüman görmedim ben. Anlatabiliyor muyum bilmiyorum ama mevzu öyle arkadaşlar. Yani çok fazla gaza gelmeyin. Batılılar Müslüman olunca senin Müslümanlığını sevmiyor, beğenmiyor, yani öyle söyleyeyim. Senin gibi Müslüman olmuyor. Türkler nasıl Müslüman oldu diye not düşmüşüm kenarına. Fakat şu kadarını söyleyebiliriz ki mevcut kaynaklar çerçevesinde bile Türklerin İslam'a geçiş sürecinin milliyetçi muhafazakar tarih tezinin ileri sürdüğü gibi olmadığı, yani Türklerin Müslüman olmadan önce de İslam'a çok yakın dini inançlara sahip oldukları, bu sebeple ona hiç yabancılık çekmeden ve direnmeden kolayca uyum sağladıkları şeklindeki fikrin gerçeği yansıtmadığı, aksine bu sürecin çok karmaşık siyasi, sosyoekonomik ve kültürel bir takım şartlar dahilinde cereyan ettiği ortaya çıkmaktadır. Ya çok net arkadaşlar. Hani çok gaza gelmeyin. Türkler öyle gönüllü zaten Müslüman olmadı. Çok uzun bir süre oldu. Olurken de bugün anladığınız manada Sünni, sizin anladığınız manada değildi. Büyük ihtimal senin hiç beğenmeyeceğin, bugün gavur diyeceğin bir anlayışlaydı. Ama onların yaptığı İslam'a hizmet her türlü senden daha fazlaydı. Bunu da bilin. Senin yani bugün oturduğun yerden mikrofonla, kürsüden milleti ağlattığın, anlattığın İslam değildi. Yani gerçekten İslam'dı. Bu adamlar gazaya da gitti, sefere de çıktı, sıkıntı da çekti. Yani bir de öyle bir durum var. Onların İslam'ını beğenmemezlik de yapamazsın yani. Ben diyorum işte böyle bir seri yapacağım. İslam neden bireyselleşmeli diye. Orada anlatacağım bunları. Yeni bir makale arkadaşlar. Mevlana dönemi Anadolu'sunda tasavvuf akımları ve Mevlana. İkinci Milletler Arası Mevlana Kongresi'ne sunulan bildiriymiş arkadaşlar, 1990'da bu. Celaleddin Muhammed'in ayak bastığı yıllarda mazileri bir 20 yıldan daha eskiye gitmeyen Anadolu'daki bu tasavvuf akımları kabaca gözden geçirilecek olursa başlıca şu 3 ana çıkış bölgesinden hareket ettikleri görülür. Birincisi Mağrip, yani Endülüs ve Kuzey Afrika. Mağrip tasavvufu Anadolu'da bugün bütün zamanların en ünlü mutasavvufu Muhittin Arabi başta olmak üzere Afiveddin Tlemsani ve müritleri tarafından temsil ediliyordu. İkincisi Orta Doğu, yani Mısır, Suriye ve Irak. Bu mıntıkada birbirinden mahiyet itibariyle hayli farklı Sührevilik, Vefailik ve hatta Cavlakilik, yani Kalenderilik gibi tasavvuf akımlarının yurdu olup bunların ileri gelen temsilcileri Anadolu'da faaliyet gösteriyorlardı. Üçüncüsü Orta Asya ve İran, yani özellikle Horasan ve Azerbaycan kısmı. Bu geniş mıntıkada ise Anadolu'ya yine farklı nitelikler arz eden Kübrevilik, Yesevilik ve Haydarilik gibi tarikat şeklinde teşkilatlanmış tasavvuf akımlarından başka özellikle Melamet Mektebi'ne mensup bazı büyük sufileri kazandırmıştı ki bunların başında hiç şüphesiz Şems-i Tebrizi gelmektedir. Yani Şems-i Tebrizi Mevlana ile birleştiriyor. Mevlana'yı Sünni zannediyor ama adamın açılmasına vesile olan Sufimiz nereli? Haydari, Melami falan yani. Bununla beraber kabaca bir nitelendirme yapılacak olursa Mağrip Mektebi'nin ahlakçı, Irak Mektebi'nin zühdçü, İran Mektebi'nin ise coşkucu ve estetikçi bir karakter sergilediği söylenebilir. Yani çok güzel yerleri çizmişim. Tam nokta yerler. Mağrip Mektebi ahlakçı, Irak Mektebi zühdçü, İran Mektebi coşkucu ve estetikçi arkadaşlar. Bunlar Anadolu'da etki eden şeyler. Sayfa 87. Bizce Mevlana'nın tasavvuf anlayışının temelinde vahdet-i vücut telakkisi yatar. Bu onun bütün mısralarında müşahede edilir. Mesnevi'nin ilk beyti bunun delillerinden yalnızca bir tanesidir. Babasından ve halifesi Burhanettin Muhakkık'tan aldığı zühdi tasavvuf motifi de bütün hayatı boyunca sürmüştür.
Yani vahdedi vücutçu bir tasavvuf ehli nasıl sünni olabilir arkadaşlar? Türkiye'de Yunus Emre araştırmaları üzerine genel bir değerlendirme ve Yunus Emre problemi. Bunu da 91'de Türk Vakıf Medeniyeti çerçevesinde Yunus Emre ve dönemi seminerine sunulan bildiriymiş arkadaşlar. Birincisi milliyetçi yaklaşım. Yani hoca artık tarihi şeyden değil de yaklaşımları incelemiş. Çok güzel yani. Bu yaklaşımın temelini atan yukarıda da belirtildiği üzere Fuat Köprülü olmuştur. Ondan sonra isimlerini burada sayamayacağımız bazı araştırıcılarla zaman zaman devam edip gelen bu yaklaşım son örneklerini bildiğimiz kadarıyla Ahmet Kabaklı ve merhum Faruk K. Timurtaş ile vermiştir. Bu yaklaşıma göre Yunus Emre İslam sufiliğini Türk geleneksel kültür, zevki ve yapısına göre yeniden yorumlamıştır. Klasik tasavvuf esasıyla Türk halk İslam'ının belirli inanç ve motifinin mükemmel bir sentezini gerçekleştirerek vahdedi vücut gibi son derece sistematik ve anlaşılması güç metafizik bir telakkiyi sade ve zihinlerle yer edici bir Türkçe ve akıcı bir üslup içinde anlaşılması kolay bir tasavvufi terminoloji ile Türk halkına sunmuştur. Bu milliyetçi yaklaşım arkadaşlar. Bu arada Fuat Köprülü'nün birçok ismi çok geçince şey yaptım. Fuat Köprülü ile ilgili bir çalışma okumak isterseniz de arkadaşlar Halil Berktay'ın bir kitabı vardı. Kopernik'ten çıkıyordu galiba. Bakmanızı tavsiye ederim ben. Fuat Köprülü'nün dünyasına dair ilim adamı tarihçiliğine yönelik güzel bir kitaptı yani bakmanızı tavsiye ederim. İkincisi hümanist yaklaşım. Atatürk sonrasında Cumhuriyet dönemi Türk kültürüne kazandırılmak istenen 1940'lı yılların hümanist eğiliminin bir tezahürü olan bu yaklaşım yalnız Yunus Emre yorumlarında değil Mevlana, Hacı Bektaş ve benzeri şahsiyetler ile ilgili yorumlarda da bazen devlet temsilcileri ve çoğunlukla da belli bir aydın ve bürokrat kesimi arasında benimsendi. Halen de benimsenmektedir. Türk kültüründe İslam'ın etkisini ve yerini özellikle dışarıda bırakmak için Türk öncesi Anadolu'nun yani eski çağ Anadolu'sunun yerli kültürüne ağırlık veren bazı aydınlar ve edebiyatçılar arasında bu yaklaşım 60'lı ve 70'li yıllarda yeniden taraftar buldu. Bunlar arasında bilhassa merhum Sahabettin Eyüboğlu önemli bir örnek olarak zikredilebilir. Bu yaklaşıma göre Yunus Emre İslami kültürden çok temeli eski çağ Anadolu'sunun putperest kültüründen beslenen Türkiye halklarının ortak kültürünün bir ürünüdür. Dolayısıyla hümanist yaklaşım Yunus Emre'si insanca bir sevginin bir coşkun adamıdır. Tanrı'yı insanlaştırmaktan insanı tanrılaştırmaya kadar bütün hallerden geçmiştir. O bir Anadolu köylüsüdür. Bu topraklarda bizim topraklarımızda yaşamış bütün insanların Hitit, Pagan, Hristiyan, Müslüman bütün yurttaşlarımızın sözcüsüdür. Bütün dindarlığına ve Müslüman görünüşüne rağmen hiçbir dinin adamı değil, tersine bütün dinlerin ötesinde camilerin, kiliselerin dışında kitapsız, tapınmasız, törensiz, kıblesiz bir inancın adamıdır. Bu inancın tek kuralı, yasası sevgidir. Parolam sevgidir benim. En geniş, en sınırsız, en insancı anlamıyla sevgi demiş. Zaten bunu da hocanın Yunus Emre kitabından alıntı olarak vermiş Ahmet Yaşar hocamız. Sabahattin Eyyuboğlu Yunus Emre kitabına alıntı yapmış. Gördüğünüz gibi arkadaşlar yani burada şunu da söyleyeyim. Örnek veriyorum. Bugün en netameli konulardan, tartışmalı konulardan biri Atatürk'le ilgili oluyor. Hani Gazi Paşa ile ilgili mesela birileri çıkıp çok dindar diyor mesela. Ve işte ne bileyim dua ile cami açtığından, hutbede şey okuduğundan, Kur'an yorumundan falan filan örnek verebiliyor. Kimisi çok sekülerdi, ateisti diyor, gene malzeme bulabiliyor. Kimisi çok aşırı böyle artık abuk subuk yerlere savrulanlar, işte vatan hainiydi, vatanı sattı, Osmanlı'yı yıktı falan diyenler var, saçmalayanlar var. Onlar bile İngilizlerle ilgili birkaç tane mülakatını falan bulup bak gördün mü İngilizciydi diyebiliyor. Kimisi bu tarafa yani buradan şuraya varmak istiyorum. Yani Yunus Emre ile ilgili milliyetçi bir yaklaşım sergileyen, bilimsel yaklaşımlar diyorum bu arada, gerçekten referans veren kaynaklara falan kendine göre bir malzeme bulabiliyor. Gerçekten Yunus Emre'nin milliyetçi yaklaşım istersen bir malzemesi var. Hümanist bir yaklaşım isteyenler gerçekten gene kendince malzeme bulabiliyor. Gerçekten ona benzer, burada anlattığı şeylere benzer atıflar var. Peki bu nasıl olabiliyor? Hani olayın özü bu. Hani bunu anlatmak istiyorum. Mevzu şu arkadaşlar. İnsan özellikle Ahmet Yaşar Hoca'nın başka şeylerinde dediği gibi Anadolu'ya İslam böyle senkretik olarak üst üste bine bine geldiği için hep bir önceki kültürden, zihin dünyasından motifler barındırıyor zaten. Mevzu bizim bugünkü yanlış anlamamız şu. Kafamızda bir salt inanç var. İşte Mustafa Kemal var, İslam var, Yunus Emre var, Mevlana var. Kafamızda bir imaj var. Bu imaj olduğu gibi doğru olsun istiyoruz. Ve gerçeklikten kopuk o imajı destekleyen verileri seçiyoruz. Ve gördün mü böyle diyoruz. Ama öyle olmayanları görmüyoruz. Mevzu şu. İnsan zihni
hayatı, bir insanın hayatı bile ne kadar değişerek ilerliyor arkadaşlar. Hiçbirimiz 15, 20, 30 yaşında aynı değiliz. Hatta kanalda Nuri Pakdil'in videolarını anlatırken demiştim. Ben hani 15 yaşında, 20'li yaşların başında, 30'lu yaşların ortalarında okuyorum ve ne kadar değiştiğimi fark ediyorum. Yani bir insan hayatı bile gerçekten namuslu, inanan bir insan olarak, bir şeyleri öğrenmeye, araştırmaya, sorgulamaya çalışan bir insan olarak fikirler ister istemez değişir. Çünkü bilim öyle bir şeydir. İnsan zihni de değişir, bilimsel zihin de değişir. Biz bugünden 1400 yıl önceye, 1000 yıl önceye bakıp bazı insanların kafamızdaki gibi olduğunu ve öyle bir hayat yaşadığını düşünüyoruz. Hiç değişmediğini, fikirlerin hiç değişmediğini düşünüyoruz. Ya da statik bir İslam algısı var, statik bir şey var ve hep öyleydi diye düşünüyoruz. Ya bu aslında çok Müslümanlara yakışan bir tavır değil. Normalde Hristiyanlık bakış açısı. Mesela gene bir örnek vereyim, anlatabileceğimi düşünüyorum. Hazreti İsa'nın resimlerine, portrelerine, gravürlerine, özellikle o ilk zamanlara bakarsanız, hani bebek İsa figürlerine bakarsanız gözleri bebek gibi bakmaz arkadaşlar. Gözleri bilen bir insan olarak bakar. Neden? Çünkü Hazreti İsa daima Tanrı'nın oğludur onlara göre ya. Hani daima o bilen gözle bakar. Hani Hazreti İsa asla bebek olmamıştır. Hep o tanrısal bakış vardır gözlerinde. Olgun insan bakışı vardır. Hazreti İsa'yı bebek olarak tasvir etmezler hiçbir zaman. Bakışlarında yoktur o mesela. Bunun sebebi ne? Çünkü Hazreti İsa'yı tarihte bir yere konumlandırmış, insanüstü, tarihüstü bir yere konumlandırmış ve öyle olması gerektiği için bu buna yansımıştır. Resimlere yansımıştır, portrelere yansımıştır. Hep gözlerinde o büyük insan vardır mesela. Bebek değildir. Aslında bu çok Hristiyani, İsevi bir bakış yani. Aslında bize yakışan bir bakış değil. Çünkü herhangi bir Müslüman hayatın dinamik olduğunu, dönüştüğünü bilir. Ama biz niyeyse o şeyden koptuk. Tavsiye demiş 107. Bugün sözünü ettiğimiz bu zımni mücadelenin bir uzantısı olarak yukarıda anılan şahsiyetlerin arkasına Ahi Evran, Hacı Bayramı Veli, Akşemseddin ve benzeri başka sufiler de eklenmiş ve ileride daha başkaları da eklenecektir. Bu Türkiye'de tasavvufun yahut popüler İslam'ın bir rövanşı mıdır? Her halükarda bu zimmi mücadelenin sonunda ortaya bilim ve kültür adına çok ciddi olarak üzerinde düşünmemiz gereken endişe verici bir sonuç çıkmaktadır. Kültürel temellerin, değerlerin ve genelde tarihin deformasyonu. Çünkü kendi yaşadıkları çağdan, çevreden, siyasi, sosyoekonomik ve kültürel şartlardan, kısaca kendi benlik ve kimliğinden çıkarılan bugünkü ideolojik ve kültürel tercihlerimizin elbiseleri giydirilmeye, burada da bir Cemil Meriç'e atıf var galiba, elbiseleri giydirilmeye çalışan bu insanların gerçekle ilgileri, bağları koparılmış. Böylece tarihi şahsiyetleri bozulmuş olmaktadır. Bu deformasyon sürecinin önüne geçebilmenin bizce tek çaresi bu tür meseleleri sağlam bir eleştirici tarih yöntemi ışığında bilimsel olarak ele almak ve bu şekilde yapılacak araştırmaları popülerize ederek halka da sunmaktır. Bak hoca çok güzel. O noktada çok iyi. Hoca bilim yapalım deyip kalmıyor. Bunu popülerize edeceksin, anlatacaksın ve halka da bunu popüler olarak anlatabileceksin. Ama doğru bilgiyi. Basit. Hani sen burada kaynakları uzun uzun anlatabilirsin. Halka özünü anlatacaksın ama o öz doğru olacak. Tarafsız, yansız, günün şartları için değil. Gerçekten tarihi şahsiyetlere uygun. Sayfa 110-111 Melami Yunus demişim arkadaşlar. Melameti kalenderi sufiliğini iyi tanıdıktan, kavramlarını iyi tahlil ettikten sonra Yunus Emre'nin şiirleri ana çerçevelerinden çıkarılarak tek tek değil bir bütün olarak incelenirse onun bir sufi mektebin en az Şems-i Tebrizi kadar güçlü bir mensubu olduğu hemen görülecektir. Kanaatimizce bugüne kadar Yunus Emre'nin bu sufi mektebe mensup, üstelik çoğu zaman sanıldığı ve iddia edildiği gibi tekkesiz, müritsiz değil, tam tersine tekkesi ve müritleri olan bir melameti kalenderi şeyhi olduğunun farkına varılamamasının sebebi 12. yüzyıldan itibaren Anadolu dahil bütün Orta Doğu halk sufiliğine damgası vuran bu büyük sufi mektebin yeterince incelenmemiş olmasıdır. 114-115 arkadaşlar. Kaldı ki yukarıdan beri sıraladığımız bütün veriler ve yorumlar Yunus Emre'nin bir melameti kalenderi şeyhi olduğunu ispata eğer yeterli görülmezse Şeyhi Baba Tapduk ve tarikat silsilesi için söylediği sorun Tapduklu Yunus'a bu dünyadan ne anladı? Bu dünyanın kararı yok sen neymiş ben neymiş? Yunus'a tapduktan oldu hem baraktan hem saltıka
Bu nasip çün cuş kıldı. Ben nice pinhan olam. Ben çok iyi okuyamadım arkadaşlar ama Yunus'un Tapduk, Barak Baba ve Sarı Saltuk'a gittiğini anlatıyor gibi sık sık divanda yer alan beyitlerde açık delillerdir. Çünkü Barak Baba ve Sarı Saltuk birer Haydari Kalenderi şeyhi oldukları tarihi kaynaklardan yeterince bildiğimiz gibi Baba Tapduk'un da onların müridi ve Yunus Emre'nin şeyhi olarak aynı meşrebe ve tarikata mensup olduğunu o devirde üstelik Anadolu'da Tapduklular diye Baba Tapduk'a mensup bir Kalenderi zümresini yine aynı kaynaklar aracılığıyla yakinen biliyoruz diyor. Sarı Saltuk'la ilgili hocanın bir monografisi var. Kanalda da inceledim arkadaşlar. Bakmanızı tavsiye ederim. Gerçekten o dönemde bizim bildiğimiz bugünkü manada insanların aslında bilmediğimiz gibi olduğu, tarihteki gerçek şahsiyetlerinin hiç de tahmin etmediğimiz gibi olduğunu gördüm ben orada. 13-14. yüzyıllar Anadolu'sunun iki büyük cezbeci ve estetikçi şair sufisi. Kim bunlar? Celaleddin Rumi ve Yunus Emre. Tasavvuf felsefesi açısından bir karşılaştırma denemesi diye Michigan Üniversitesi'nde hocanın sunduğu bir bildiri 92 yılında. Herhalde burada çok yeni bir şey söylemedi diye altını çizmemişim. Evet, Doğu, Mağrip. Demin bahsettiğimiz şeylerden bahsediyor. Anadolu'nun kültürünü anlatıyor. Sadece sonuç kısmını almışım bu makalenin. Sonuç olarak diyebiliriz ki Mevlana Celaleddin ve Yunus Emre birincisinin Farsça, ikincisinde sade bir Türkçe kullanmasına ve birinciden biraz daha sonra yaşamış olmasına rağmen sufilik anlayışları ve tasavvufi telakkileri itibariyle kuvvetli bir melamet cezbesiyle yoğrulmuş coşkun birer vahdeci vücutçular. Yunus Emre'nin zaman itibariyle Mevlana Celaleddin'den daha geç yaşamış olması bazılarınca sanki Yunus'un onun Türkçe söyleyen bir versiyonuymuş gibi değerlendirmesine yol açmışsa da bu benzerlik taklit benzerliği değil, aynı meşrebe mensup bulunmalarının tabii bir sonucudur. Yani özetle Mevlana'da, Yunus'ta arkadaşlar baya böyle melami, kalenderi, bugün anladığımız manada heterodoks yani Sünni İslam'ın dışında hayatlar yaşayan insanlarmış tarihi kaynaklara göre. 13. yüzyıl mutasavvıfı ve sufisi olarak Mevlana Celaleddin Rumi. Bunu da 4. Milli Mevlana Kongresi'nde tebliğ olarak sunmuş Konya'da hocamız 91 yılında. Aynı zamanda başka bir yerde de yayınlanmış. Gene büyük ihtimal aynı şeylere değiniyor da çok yeri çizmemişim. Mevlana kelimenin 138-139 arkadaşlar sayfa. Mevlana kelimenin tam anlamıyla bir filozof da değildir. Esasen felsefe ve tasavvufun amaç ve metot itibariyle tamamen farklı şeyler olduğunu bilenler için onun bir filozof telakki etmek söz konusu olamaz. Zira felsefenin amacı ilahi aşk olmadığı gibi metodu da keşif ve mükaşefe değildir. Ancak Mevlana her mutasavvıf gibi insan ve varlık kavramını bahis konusu yapması itibariyle belki bu tür bir yanılgıya sebebiyet vermiş kabul edilebilirse de bu onun filozof sayılması için hele bir mutasavvıf olduğu özellikle göze alınmadan yeterli bir gerekçe sayılamaz. Böyle bir yaklaşım bize göre yüzeysel bir değerlendirmenin sonucudur. Mevlana her şeyden önce bir mutasavvıf ve sufidir ve şahsiyetinin temelinde bu gerçek yatar. Onun senkretizmi başlıca şu üç temel unsurdan oluşuyordu. Yani bağdaştırmacılık yani birbirine ekleyerek oluşturduğu fikri. Birincisi Necmeddin Kübra'nın insanı esas alan sunni esaslara dayalı ve kısmen zühdi nitelikli tasavvuf mektebi. İkincisi Muhyiddin Arabi'nin mükemmel bir metafizik ve mistik sistem halinde tasavvuf dünyasına sunduğu Vahdet-i Vücut Mektebi. Üçüncüsü kaynağını Horasan melametisiyle alan coşkun bir ilahi aşk ve cezbeye dayalı zühdi ihmal eden kalenderi tasavvuf. Bu üç unsurdan birincisi ve üçüncüsünü insanı temel alan ve ilahi aşkı amaçlayan, bu sebeple estetik bir niteliğe bürünen karakterine karşılık ikincisi varlığı esas almakta, bu yüzden de ahlakçı bir yapı sergilemekteydi. Birinci ve üçüncü geniş çapta İslam öncesi İran'ın mistik yapısının İslami unsurlarla terkibinden oluştuğu halde ikincisi yeni Eflatuncu etkileri Mağrib İslamı ile yoğuran bir tasavvuf sistemiydi. İşte Mevlana'nın eserlerine ve yaşantısına bakıldığı zaman çıkarılacak sonuç budur. Bu analizi yapabilmek, dolayısıyla Mevlana'nın süfiyane şahsiyeti, fikirleri ve mesajını anlayabilmek için yalnızca yaşantısını veya yalnızca sözlerini göz önüne almak kanaatimizce büyük bir yanlış olur. Bizce en sağlıklı yol ikisini bir bütün olarak ele almak ve değerlendirmektir. Doğru. Bunların hepsi birdendir yani Mevlana diyor hoca.
Türkiye tarihinde merkezi iktidar ve Mevleviler kaç? 13. 18. yüzyıllar. Kısa bir yaklaşım denemesi. Bunu da 2. Milletler Arası Osmanlı Devleti Mevlevi Haneler Sempozyumunda 96 yılında sunmuş hocamız. Yine büyük ihtimal hep aynı giriş kısmı olduğu için oraları çizmemişim. İktidar ve Sufi ilişkisi diye bir alıntı arkadaşlar 148'den. Esas olarak bu gibi ilişkilerde bir siyasi meşruiyet arama faktörü her zaman dikkati çeker. Fakat bunun yanında sultanların ve diğer yönetim çevrelerinin şahsi ilgi ve bağlılıklarını da büsbütün ihmal etmemek gerekir. Kaynaklarımız Anadolu Selçuklu yönetiminin de 13. yüzyılın başlarındaki Moğol istilası sebebiyle vuku bulan göçlerin Anadolu topraklarına taşıdığı Sufi çevrelerle çok yakından ilgilendiğini, onlara vakıf araziler tahsis ederek geniş mali imtiyazlar tanıdığını gösteriyor. Anadolu Selçuklu yönetimi böyle bir politika gütmekle hiç şüphesiz bir yandan şehir ve kasabalarda İslam kültürünün sağlam bir şekilde yerleşmesini ve renkli bir kültür hayatının oluşmasını, bazı ıssız bölgelerin iskanını sağlarken öte yandan da hem bu Sufi çevreleri kontrol imkanına sahip oluyor hem de onlar vasıtasıyla halk üzerindeki hakimiyet hakkına bir nevi dini temel kazandırıyordu. Böylece Selçuklular devrinde değişik memleketlerde zamanın Türkiye'sine taşınan farklı tasavvufi eğilim ve mektepler burada birlikte yaşamaya başlamışlar. Yeni tasavvufi sentezlerin oluşmasına katkıda bulunmuşlardır. Gerçekten. Orada ikili bir ilişki var arkadaşlar. Sufiler devlete, halk nazarında devleti meşrulaştırıyor. Devlet de Sufilere kıyak geçiyor. Yani devletle, siyasi iktidarla, tarikatlar arasında, dini cemaatler arasındaki ilişki, yani bugün şey gibi değil arkadaşlar. Biz bugün biraz tarih eğitimi kötü olduğu için geçmişten koptuk ama hani bugünkü laik seküler cumhuriyetimizle alakalı bir husus değil yani. Bugün o zihin dünyasında olan, biraz da öyle söyleyeyim, hani laik seküler dünyaya mensup arkadaşlar sanki İslam'ın yozlaşmış bir versiyonu olarak tarikatların devletle, siyasetle ilişkili olduğunu falan düşünüyor. Yanlış bir yere varmayın. Yani herhangi bir olumsuz durumun dışa yansıması değil bu yani. Bu İslam'ın tarihten beri özünde olan bir şey. Tarikatların devletle olan ilişkisi bizde çok tarihi gider. Hani bugün çok siyasal İslamcılar çok vurgulamaz bunu. İşte tarikatları sanki hiç devletle alakası yokmuş. Sadece kendi işlerinde falan filan alakası yok yani. Bayağı bildiğin, hele bugünkü gibi sosyal devlet anlayışı yokken bütün vakıflar para babalarının, yani devleti yöneten insanların elinde olduğu için tarikatlarla devletin ilişkisi çok çok daha sıkı fıkıydı. Bugün biraz daha azaldı. Keşke daha da azalsa ama hani eskiden daha da fenaydı bu durumlar. Osmanlı'da falan. Burada karşılıklı ikili bir ilişki var. İşte tarikatlar müritlerine ve işte hatipleriyle halk nazarında devleti meşrulaştırırken devlet de tarikatlara vakıf aracılığıyla para aktarıyordu. Aralarındaki bu ilişki yönetim ilişkisiydi. Ne zaman ki bu ilişkinin bozulduğu zamanlar oldu, zaten padişahlar indirildi, isyanlar çıktı falan filan. Öyle çok tarikat dediğiniz şey, vakıf dediğiniz şey, tasavvuf dediğiniz şey, yani bu kavramlar öyle çok pürüpak, dünyadan kopuk şeyler değil. Bizzat dünyanın dünyevi siyasi olayın içinde şeyler yani. Onu bilin. Osmanlı ve Mevleviler. Gerek 2. Beyazıt'ın gerekse ondan sonraki Osmanlı sultanları ve devlet adamlarının imparatorlukla güç kazanan bu iki büyük sufi çevreyi denge halinde tutmaya çalıştıklarını gösteriyor. Nitekim Yavuz Sultan Selim'in ve Mevlana dergahına su getirip şadırvan yaptırdığı ve yeni vakıflarla zenginleştirdiği bilinmektedir. Bütün bunların Anadolu'da Safevi propagandasının en şiddetli devrini yaşadığı bir sırada olması, Osmanlı merkezi yönetiminin bu propagandaya karşı halk üzerinde büyük nüfuz ve etki sahibi bulunan bu iki büyük tarikatı kendi yanında tutabilmenin önemini hesaplamış olabileceğini düşündürüyor. Evliya Çelebi Seyahatnamesi ve Sakıp Dede'nin Sefine-i Nefise-i Mevleviyanı gibi kaynaklar, Kanuni Süleyman, 2. Selim, 3. Murat, 3. Mehmet ve 1. Ahmet gibi Osmanlı sultanlarının da Mevleviliği epeyce gözettiklerini, buna mukabil Konya Çelebilerin de sultanlarla çok iyi geçindiklerini belirtir. Yani o karşılıklı ilişkiyi hocamız zaten anlatmış. Anadolu heterodoks Türk Sufiliğinin temel taşı kimmiş? Hacı Bektaş-ı Veli el-Horasani. Bunu da nerede sunmuş hocamız? Yunus Emre, Nasrettin Hoca ve Hacı Bektaş-ı Veli Düşünce Hoşgörü hazırlayan Kültür Bakanı Bilimsel Vakfı yayınları içinde yayınlanmış. 95 yılında yayınlanmış arkadaşlar.
Kitap bölümüymüş. Bakalım ha. Ne yazmışım? Sol dezenformasyon, sağ dezenformasyon, amatör dezenformasyon. Hani 3 tane şey anlatmış hocamız burada galiba. Sayfa 160. Nitekim Hacı Bektaş Veli üzerine 1970'lerden bugüne kadar Türkiye'de yayınlanan kitapların önemli bir kısmı Alevi Bektaşi kökenli olup devrimci sol ideoloji angaja olmuş kesime aittir. Bu kesimin nihai amacı Alevi ve Bektaşileri kendi saflarına kazanabilmek için Hacı Bektaş Veli'nin şahsında devrimci, ilerici, özgürlükçü, anti-emperyalist ve demokrat bir halk lideri yaratmak, bu yolla da Alevi Bektaşi toplumunu kendi saflarına kazanmak idi. Bunda da o zaman için bir dereceye kadar başarılı olmuş sayılabilirlerdi. Bu sol dezenformasyon arkadaşlar. Sağ dezenformasyon neymiş? Devrimci solun bu tarihi bozma tırnak içinde faaliyetine muhafazakar milliyetçi denilen kesimle bu kesim içindeki Türk İslam sentezci grubu Hacı Bektaş Veli'nin şahsında şeriata en ince noktasına kadar sadık, büyük bir sünni mutasavvıf yaratmak suretiyle aksi doğrultuda ikinci bir tarihi bozma gene tırnak içinde faaliyetiyle karşılık verdi. Bu faaliyetini bundan birkaç yıl önce iddiası olunan bir dernekle kurumlaştırma yoluna gitti. Buna karşılık tarihi bozma sürecine 1985'lerden itibaren Alevilik meselelerinin ortaya çıkmasıyla muhafazakar Alevi Bektaşi kesimine mensup bir takım amatör araştırıcıların geliştirdikleri üçüncü bir aşama daha eklendi. Bu karşılıklı üçlü tarihi bozma süreci günümüzde devam etmektedir. Bak hoca ne güzel görüyor yani. Hani mevzu şu işte, sol dezenformasyon, sağ dezenformasyon, amatör dezenformasyon. Herkesin kafasında bir gerçeklik var. Kimsenin kaynaklarla ilgisi yok. Kimsenin gerçeği aramakla ilgisi yok. Herkes kendince bir yere çekiyor. Ve çekmekle kalmıyor. Hani normal çekmekle kalsa şey diyebilirsin. Hani işte fikir ayrılığıdır falan diyebilirsin. Yok, kendinden olmayanı bilimsel olmamakla, tarihi bozmakla, yandaşlıkla falanla filanla. Bir de tekfir var yani bizde her şeyde. Yöntem, kaynaklar. Hani burada çok fazla şeyin altını çizmemişim. 169 ve 170-71'den alıntılar arkadaşlar. Selçuklu Merkezi Yönetimi'nin 1240 Babeyiler isyanından sonra kanalda incelemesi var arkadaşlar. Hocanın Babayiler isyanı kitabı var. Onun incelemesi kanalda var. Bakmanızı tavsiye ederim. Sonra heterodoks çevrelere karşı takip ettiği politika sonucu Hacı Bektaş Veli'nin bu çevrelerden olabildiğince uzak bir yeri seçmesi kadar tabii bir şey olamazdı. Ayrıca büyük şehirlerdeki Sünni meslektaşlarının da eleştirilerinden uzak olmayı tercih ettiği de düşünülebilir. Nitekim Mevlana'nın bile yüzünü görmediği ve ancak gıyaben tanıdığı bu Türkmen şeyhine hiç de iyi gözle bakmadığını biliyoruz. Eflaki'yi kaynak göstermiş hoca burada. Nasıl anlatılır? Hacı Bektaş Veli ile aslında Mevlana araları çok iyi falan. Aslında ne kadar ya, şüpheli yani. Çünkü ayrı ayrı yerlerden geliyor. Ayrı kültür, ayrı mekteplerden geliyorlar. Olur mu? İslam kardeşliği içinde birdi falan değil arkadaşlar. Bunlar yeri gelip birbirine, hani Osmanlı'da da başka dönemlerde de bu tarikatlar yeri gelince birbirlerini öldürdü yani. Bayağı sokak harbi çıkardılar. Öyle hiç de ne derler, Allah dünyadan ele tek çekmiş, daha böyle uzlete çekilmiş Allah adamı falan değildir bu. Tarikat olayları daima her olayda olduğu gibi, insanın olduğu her olayda olduğu gibi çok insani ve yer yer çok çıkarcıdır yani. Hacı Bektaş Veli nasıl bir sufi kimliği temsil ediyordu? Soru bu. Daha önceki bir tarikatı mı mensuptu, yoksa kendi adını verdiği yeni bir tarikat mı kurmuştu? Bektaşiliğin onunla ilgisi nereden geliyor? Gibi sorulara gelince. Önce şunun altını çizerek vurgulayalım ki Şakaik-i Numaniye hariç yukarıda saydığımız kaynakların hiçbiri Hacı Bektaş Veli'yi bugün muhafazakar milliyetçi araştırıcıların iddiasının aksine klasik anlamda Sunni bir Sufi olarak görmez. Bu kadar net. Adam klasik Sunni değil. Bizden değil yani. Başka bir kültürü, başka bir ekolü yansıtıyor. Zaten bugün kendini Hacı Bektaş Veli'ye bağlayan Bektaşiliğin ve Aleviliğin heterodoks yapısı da bunun en kuvvetli delilidir. Bektaşiliğin önce Sünni bir tarikat olduğunu, fakat Balım Sultan tarafından bugün bilinen hüviyetine sokulduğunu ileri süren milliyetçi muhafazakar tezin bilimsel ve tarihi hiçbir kıymeti yoktur.
Esasen Hacı Bektaş-ı Veli konumundaki konar göçer bir Türkmen aşiretinde yaşayan bir Türkmen sufisinin bu tarz eserler yazıp yazamayacağı tartışılabilir. Doğru. Çünkü bugünkü gibi değil arkadaşlar. Yani konar göçerlik çok zor bir hayat tarzı. Matbaa yok, kitap yok. Yani şu kitap dediğin şey şu anda kitapçıda, kitap yurdudan kargoya veriyorsun, geliyor. Senede 15 bin tane yeni kitap telif ediliyor. Öyle bir yer yok. Kitap çok kıymetli. Gerçekten kitap ve kitabın olduğu yer, kimyasından tut da kağıt üretimine kadar, bilginin biriktiği yere kadar, hani çok böyle şehirli, çok başka bir grubun işi yani. Öyle konar göçer Türkmenin bu kadar kitaba ulaşması, böyle bir şehirli, sünni, tasavvuf ekolü yaratması falan çok mümkün değil. O yüzden dedim mesela Mevlana'nın yaşadığı ortamla Mevlana'nın dünyasıyla Hacı Bektaş'ın Veli'nin ortamı hiç birbirine benzemezken nasıl çok iyi arkadaş olurlar, o şüpheli yani. Falan falan falan. Türkmen aşiretinde tartışılabilir. Bugüne kadar böyle bir olayın henüz bir başka örneğine rastlandığını söyleyebilmek zordur. Vilayetname'nin dikkatli bir tahlili Hacı Bektaş Veli'nin hem Ahmediye Sevi hem de Kudbettin Haydar geleneklerine sıkı sıkıya koruyan bir Haydari şeyhi olduğunu, Elvan Çelebi, Ahmet Eflaki ve Aşık Paşazade'nin eserleri ise onun Baba Resul'ün yani bir vefai şeyhi olan Baba İlyas-ı Horasani'nin halifesi bulunduğunu açıkça gösteriyordu. Yani gerçekten şey. Burada da vilayetname. Bu eser Hacı Bektaş Veli'ye çıhar darp, saç sakal kaş tıraşı yapan, saç sakal kaç tıraşı yapan arkadaşlar. Yani bu gözünüze gelsin. Saçını, kafasını, her yerini tıraş eden, garip yapan uzun ve gür bıyıklı, belden yukarısı çıplak bir abdal olarak tarif etmek suretiyle tipik bir Haydari dervişi olduğunu anlatıyor. Yani bugün görünce çok bizim Sünnilerin anlayacağı bir tip değil bu arkadaşlar. Sayfa 172. Hacı Bektaş Veli çok büyük bir ihtimalle Haydarilik tarikatının bir mensubu olarak Anadolu'ya gelmiş. Sonra Baba İlyas-ı Horasani çevresine girerek vefailik tarikatının da bir müntesibi olmuş olmalıdır. O hayatının sonuna kadar da çok muhtemel olarak böyle yaşadı. Bu durumda kendisinin sanıldığı gibi adını taşımasına rağmen Bektaşiliği bizzat kurmamış olduğu muhakkaktır. Tarikatı kuran o değil, vefai kendisi. Bugün bütün araştırıcılar bu konuda fikir birliği içindedirler. Zaten Bektaşilik 16. yüzyılın ilk yıllarında Balım Sultan tarafından Haydariliğin içinden ayrılmak suretiyle onun adına kurulmuştur. Sonuç demiş falan. Tamam. Türkiye'de ahilik araştırmalarına eleştirel bir bakış, Uluslararası Ahilik Kültürü Sempozyumuna sunulan bildiri arkadaşlar 93 yılında. Güzel bir tanıtma. Gene Fuat Köprülü, kaynakları falan. Her makalede hocanın şeyi aynı arkadaşlar. Hani tekrara düşmeyelim diye çizmedim. Hani burada madde anlatıyor. Anlattığı tarihin arka planını veriyor. Kullandığı kaynağı veriyor. Metodolojisini, yöntemini anlatıyor falan. O yüzden çizmemişim. Aha, değerlendirme, yaklaşım açısından, yöntem açısından, kaynak açısından, hüküm kaynak açısından. Ha. En son buraya gelmişim. Ahiliğin Anadolu'da doğmuş. Sayfa 190 ile 191 arkadaşlar. Ahiliğin Anadolu'da doğmuş. Türklere özgü bir kurum olduğu. Yukarıda da belirtildiği üzere bu tez özellikle muhafazakar milliyetçi tarih görüşüne mensup popüler araştırıcılar tarafından benimsenmekle beraber Neşet Çağatay tarafından da hararetle savunulmaktadır. Batılı şarkiyatçıların Türklerin medeni kurumlar geliştirmeye kabiliyetli olmadıkları iddiasına bir tepki olarak bu tezi ileri süren Neşet Çağatay kitabını bütünüyle bu iddiayı ispata adamıştır. Mikail Bayram'ın da ana tezi budur. Ahi Evran'ın çok değişik çerçevede ele almaya çalışan bu araştırıcı da eserini hemen bütünüyle bu iddiayı ispata hasretmiştir denebilir. Bu tezin doğruluğu kabul edildiği takdirde Anadolu dışında özellikle İran ve Azerbaycan'da daha Türklerin Anadolu gelişinden çok önceleri yaşamış ve vefat etmiş ahilerin mevcudiyetinin nasıl açıklanacağı meselesi de karşımıza çıkar. Nitekim biz bugün 13. yüzyılın başlarında yaşadığını bildiğimiz ünlü İranlı mutasavvıf Feridüddin Attar'ın Teskiretül Evliyasından yaklaşık 889'da vefat ettiği bilinen ünlü Sufi Selhi Tüsteri'nin zamanında bir Ahi İbrahim'den bahsedildiğini, ayrıca Molla Camii'nin Nefahatül Ünsü'nde de 1048'de ölmüş bir İranlı Ahi Fereç Zencani'nin yaşadığını biliyoruz.
Yani ahilik de Türklerin kurduğu değil, daha önce olan bir kurum galiba. Ahiliğin kurucusu meselesi arkadaşlar. 191 ve 192. Köprülü, Gölpınarlı ve benzeri. Ahiliği bilimsel olarak yaklaşan araştırıcıların aksine genel olarak C. Hakkı Tarım, Refik Soykut gibi popüler araştırıcılarla Neşet Çağatay, Mikail Bayram benzeri bazı akademik kökenliler ahiliğin bir Türk kurumu olduğu varsayımının tabii bir uzantısı olarak 1261 yılında vefat ettiği bilinen Kırşehirli Ahi Evran'ın ahiliğin kurucusu olarak gösterirler. Esnaf derneklerinin kabulleri de bu istikamettedir. Bu iddianın yukarıda isimlerini zikrettiğimiz ahiler dikkate alındığında doğru olmadığı ortada olmakla beraber gerek batılı bilim adamları gerekse Köprülü ve Gölpınarlı gibi Türk alimleri de Ahi Evran'ı ahiliğin kurucusu olarak değerlendirmezler. Bu iddia özellikle ahiliğin bir Türk kurumu olduğu tezini desteklemek amacına yönelik bir iddia olup tarihi gerçekle bir ilgisi yoktur. Hocamız gene tarihi bir hataya çok güzel dikkat çekip düzeltmiş bence. D maddesi ahilin mahiyet ve niteliği. Ahilik konusunda Türkiye'de yapılan araştırmaların genellikle yanlış algıladıkları konulardan biri de onun mahiyet ve niteliği ile ilgilidir. Popüler ahilik tarihi araştırıcıları ve buna paralel olarak Türkiye esnaf teşekkülleri ahiliğin Osmanlı İmparatorluğu'nda 16. yüzyılda aldığı bir çeşit esnaf korporasyonu şeklini ahiliğin gerçek mahiyeti olarak kabul etme eğilimindedirler. Çünkü işlerine öyle geliyor ya da basite kaçıyorlar. Bu eğilim kendi statüleri gereği onlara çok tabii görünebilir. Fakat bugüne kadar yapılan bilimsel araştırmalar bunun böyle olmadığını, 16. yüzyıldaki bu yapının belirli şartlar sonucu oluşan bir tarihi sürecin neticesi olduğunu neredeyse daha başından beri ortaya koymuştur. Ahiliğin fütüvvet kurumundan ayrı düşünülmemesi gerektiği gerçeği burada da bir kere daha ortaya çıkar. Çünkü ahilik başlangıçta bir esnaf teşekkülü olarak ortaya çıkmamış. Aksine 9. ve 10. yüzyılda Horasan'da yaşayan Ebu Hafsi Hattat, Hamduni Kassar gibi ilk melameti fütüvvetçiler esnaf tabakasından oldukları için ahilik de bu gelenek üzerine gelişmiştir. Başka bir ifadeyle ahilik bir esnaf teşkilatı görüntüsünü vermiştir. Bu nüansın fark edilmesi çok önemlidir. Aksi halde ahilikteki sufi tarikatların hemen aynı olan silsile-i meratibi ve bunun yansıttığı teşkilat yapısını izah etmek mümkün değildir. Ahilerin teşkilat yapısı arkadaşlar. Yani hoca şunu diyor. İlk bu işi yapanlar daha esnaf takımından geldiği için ahilik de esnaf teşekkülü sayılmış. Ama örnek veriyorum, ben herhangi bir yere derneğe üye oldum. Ben o derneğin içinde üye olduğum için, yani nasıl söylenir ya? Hani ben mesela örnek veriyorum, Türkiye Şoförler Birliği'ne üye oldum. Değil mi? Üye oldum. Ama ben şoförlüğümle orada bulunuyorum. Benim adımla alakalı değil bu durum yani. Nasıl anlatayım ya? Kusura bakmayın arkadaşlar, biraz yorgunum. Çok güzel anladım da nasıl anlatacağımı bilemedim. Yani adamlar örnek veriyorum, ben bir tarikata girdim. O tarikatta bir şeyler öğrenmek istiyorum. Ama benim de bir mesleğim var. Aynı zamanda şoförüm. Yani ben şoför olduğum için kendimce bir esnaf şoförler odası değilim yani. Ben orada başka bir özelliğimle bulunuyorum. Normal oraya gelen nasıl dişçi varsa, berber varsa, ne bileyim öğretmen varsa, polis varsa, başka bir şey varsa oraya giren ortak bir şey. O onların o noktalarıyla alakalı. Ama bizde yanlış anlaşılmış. Anlatamadım, kusuruma bakmayın. 193. Vaktiyle Köprülü ve Gölpınarlı'nın ahiliğin teşkilat yapısında karmatiliğin önemli ölçüde rolü bulunduğunu söylemeleri, günümüzün bazı muhafazakar tarihçilerince reddedilmeye çalışılmasına rağmen aslında bir gerçeğin ifadesidir. Çünkü karmatiliğin esası da bu sayılan antik dini mistik teşkilatlara dayanmaktadır. Bir farkla ki karmatilik militan bir ideolojiye sahip bulunmakta olup İsmailik tarafından aynen takip edilmiştir. Ahiliğin sufi tarikatlarla benzer bir yapı sergilemesinin sebebi de budur. Zira bu açıdan ortak bir kökene sahip bulunmaktadırlar. Ahiliğin ideolojisi 194 ve 195. Diğer bir kısmı ise daha çok İbn Batuta'nın şehadetlerine dayanarak ahili sünni bir kuruluş olarak değerlendiriyorlar. Oysa ilk fütüvvetname diyebileceğimiz Es-Sülemi'nin fütüvvetnamesinden başlayarak bizzat Halife En-Nasır Şihabüddin Ebu Hafs Ömer Es-Sühreverdi'ye yazdırdığı küçük risaleye gelinceye kadar fütüvvetnamelerde açık ve belirli bir Şii motive rastlanmaz.
Diğer yandan halifenin daha önce değil de fütüvvet teşkilatını devletleştirirken İmamiye'ye geçişi de dikkat çekicidir. Diğer yandan Anadolu'da 15. yüzyıldan itibaren ahi zaviyelerinde yazılan fütüvvetnamelerde farklı olarak çok açık ve belirgin bir tarzda Şii motiflerinin ortaya çıktığı, özellikle ahilerle Bektaşiler arasındaki cemaate giriş ritüelleri bakımından görülen sıkı benzerlikler, kullanılan terceman ve gülbanklar Anadolu ahilinin böyle bir yanının bulunduğunu ortaya koyuyor. Yine aynı şekilde okuyoruz. Zaten ahilerin 16. yüzyıldan itibaren Osmanlı merkezi yönetiminin takip ettiği baskı politikası sonucu dağılarak diğer tarikatlardan çok Bektaşi ve Melami cemaatleri içine dağılması da bunun bir başka göstergesidir. Yani aslında öyle bir esnaf teşekkülü değil, ahilik başka bir tarikat, cemaat gibi bir şeymiş. Sadece esnaf olan insanmış üyeleri daha çok. Ama oraya, o tarikata bahsa gelince diğer yerlere kaymışlar. Klasik. Alevilik ve Bektaşilik hakkında son yayınlar üzerine genel bir bakış ve bazı gerçekler 1990'da yazmış Tarife Toplum'da hocamız. Aşağı yukarı herhalde bir önceki bölümde söylediği şeylerle söyledi. Birçok yayını eleştirdi. Neyve'yi Alevilik tarihi demişim. 212 ile 213'ten bir alıntı. Aleviliğin kökeni ve doğuşu tamamıyla 10. yüzyılda İslamiyet dairesine girmeye başlayan, ancak ondan önce mensup oldukları gök tanrı kültü, tabiat kültleri, atalar kültü gibi eski Türk inançlarıyla Şamanizm, Budizm, Zerdüştlük ve Maniheizm ve benzeri dinlerin miras bıraktığı inançların etkisi altında bu yeni dini kabul edip kısa zamanda kendi sosyoekonomik yapılarına uyduran göçebe Türklerin tarihiyle ilgilidir. Bu tarih gelişmiş kültür merkezlerinde veya yakın çevrelerinde oturdukları için İslam'ın orijinal ve kitabı şeklini kabul eden ve kendilerine Sünni denen kardeşlerinin tarihiyle paralel fakat farklı boyutta gelişmiştir. Yani çok önemli. Yani biz arkadaşlar böyle Göktürk kültü çok, hocanın başka bir yerde eleştirdiği gibi zaten hani böyle gönüllü olarak girdik. Girdiğimizden beri de bugün sizin anladığınız manada aslında daha çok Vahabi, Arapçı bir Sünni anlayışıyla falan değildik arkadaşlar. Türklüğü, Müslümanlığı işte burada anlattığı gibi iki şey, şehirli ve konar göçer Türkmenler arasındaki heterodoks ve Sünni yorumla gitti ki bu Sünni ve heterodoks yorum da birbiriyle kesiştiği noktalar var, ayrıştığı noktalar var ama bugün anladığımız manada Sünnilikle ya da Alevilikle de alakası yok. Bugünkü Alevilik de şehirli bir Alevilik aslında. Sünnilik de şehirli bir Sünnilik. Dünyaya anlayışları da çok benziyor. Dediğim gibi çok başka bir şeyden bahsediyor tarih. 214 sayfa. Alevilik ve Bektaşilik inançlarının temelleri ve kökenleri hakkında tezler demişim. Bu konuda yanlış tezlerin temelinde yukarıda tartışmaya çalıştığımız yanlış yaklaşımın yattığını söyleyebiliriz. Dolayısıyla bu konu yukarısıyla bağlantılıdır. Kitaplarda Alevi ve Bektaşi inançlarının kökenleri hakkında tezleri şu 4 noktada toplayabiliriz. Birincisi Şiilik tezi, ikincisi Şamanizm tezi, üçüncüsü eski Ortaçağ ve Anadolu kültleri tezi, dördüncüsü de senkretist tez, yani hepsinin karmaşası, üst üste birer ses. Bunlardan birincisi yani Şiilik tezi bir ölçüde yukarıda tartışmış sayılırız. Ancak burada işin bir başka yönünü ele almak gerekiyor. O da şudur. Bugün Alevilik ve Bektaşilikte temel nitelikte gördüğümüz Hazreti Ali, 12 İmam ve Kerbela matemi kültleri, dolayısıyla bunları vurgulayan Alevi adı yukarıda da belirttiğimiz gibi adı o zamanlar Alevilik olmayan ama Türklere mahsus bir İslam heterodoksisi olduğu kesin bulunan olayın başlangıcında yoktur. Bu Türk zümreleri bir takım sebeplerle 12. yüzyılın sonları ve 13. yüzyılda Anadolu'ya geldikleri zaman da bu durumda geldiler. Bunlardan bazıları belki Anadolu'ya gelmeden önce Horasan ve Harezm gibi mıntıkalarda kısmen İsmaili Şiiliğini, dolayısıyla bazı Şii kültleri tanımış olabilirler. Ama bu yalnızca bir varsayım olup bilimsel olarak henüz ispatlanmamıştır. Sayfa 215. Şah İsmail Safevi'nin dahiyane siyaseti sayesinde 16. yüzyıl başlarında İran'a hakim oldu. O bu hakimiyetini geniş ölçüde kitaplarda hemen hiç sözü edilmeyen, belki çoğu Alevi ve Bektaşi kesiminin dahi bilmediği Şah İsmail tarafından uygulanan geniş çaplı Sünni katliamına borçludur. Yani herkes Yavuz şu kadar Alevi'yi kesti falan filan diye propaganda yapıyor ama hani dedim ya, her şey iki taraflı arkadaşlar. Tarihte yaşanan olayları bugüne getirip bir hesaplaşma aracına dönüştürürsen, kimin sesi daha gür çıkıyorsa, kim daha iyi organize oluyorsa, kim bugünün güç odaklarına daha iyi çıkar birliği sağlayıp propagandasını yapabiliyorsa
Tarihi hakikat o gibi görünüyor ama tarihi hakikat böyle bir şey değildir arkadaşlar. Tarihi hakikat bir gün yüzüne çıkar. Haliyle aynı o sözde Ermeni soykırımında da aynı. Herkes sözde Ermeni soykırımından bahseder. Kimse bir Müslüman Türk katlinden bahsetmez. Herkes bunlardan bahseder. Kimse Balkanlardan geçen Türklerin öldürülmesinden bahsetmez. Türk muhaciretinden, Türk katliamından bahsetmez. Herkes işte bugün daha böyle sol jenerasyon daha fazla bunu araçsallaştırdığı için herkes Yavuz Alevileri kesti falan der ama kimse Şah İsmail'in Sünni Müslümanlara yaptığından bahsetmez. Yani ya bu tarz tartışmalara günümüze getirmek doğru değil arkadaşlar. Yani ben burada şey için söylemiyorum. Şu doğru bu haklı için demiyorum. Yani ben kimseye kefil olacak halim yok. Bunlar tarihi şahsiyetler, tarihi olaylar. Sadece anlamaya, yorumlamaya, günümüzdeki şeylerin sebebini bulmaya çalışıyoruz, tarihi kökenlerini. Yani siz de öyle yapın. Bu tartışmalar sanki bir iman akidesiymiş gibi bugüne getirip de kesinmiş gibi savunmaya falan çalışmayın yani. Hiçbir şey kesin değil. Görüyorsunuz. Her gün yeni bir şey çıkıyor, yeni bir şey öğreniyoruz. 217 sayfa. Şamanizm tezine gelince. İkinci tezimiz şamanizm tezi. Birincisi Şii tezdi, ikincisi şamanizm tezi. Aleviliğin ve Bektaşiliğin temel inançlarının kökeni olarak bu tez kronolojik olarak aslında en eskisidir ve Fuat Köprülü ve Türk Yurdu dergisinde yazan öteki araştırıcılar tarafından 1920'li yıllarda işlenmiştir. Bu tez şamanizmin Türklerin orijinal ve en eski dinleri olduğu varsayımına dayanmaktaydı. Oysa bugün yapılan araştırmalar aslında bir büyü sisteminden başka bir şey olmayan ve Orta Asya'da ancak 6. yüzyıldan sonra giren şamanizmin Türklerin asli ve en eski dinleri olmadığını ortaya çıkarmıştır. Bu da çok önemli arkadaşlar. Hani şamanizmi biz Müslüman dini zannediyorduk ama aslında Müslümanların çoğunun hiçbir zaman şaman olmadığı, şamanizmin Türk kültünde yer almadığı artık bayağı biliniyor yani. Şamanizm tezi Köprü'den sonra da uzun müddet devam etti ve mesela Türkiye'de Alevilik ve Bektaşilik meselesini yine milliyetçi bir perspektifle dayalı olmakla birlikte ilk defa bilimsel olarak inceleyen merhum Mehmet Eros tarafından sürdürüldü. Bu tezi ısrarla ileri sürenler Türklerin bilinenin en eski inanç sistemi olan gök tanrı kültü, tabiat kültleri ve atalar kültü ile şamanizmin aynı şey zanneder araştırıcılar olmuştur. Bu yanılgıya şamanizmin ile ilgili yerinden yapılmış araştırmaların sonuçları ilk defa sunan Radloff'un verdiği bilgiler sebebiyet vermiştir. Oysa Radloff bize şamanizmin Orta Asya'daki eski Türk inançlarıyla bütünleşmiş 19. yüzyıl şeklini anlatmaktaydı. Eski Orta Doğu ve Anadolu meselesi arkadaşlar tezi Alevilikle ilgili. Payen kültleri tezine gelince bir iki yazar buna kısmen yer vermekle beraber bu tez esasında daha 1979'larda Alevilik hakkında yazmaya başlayan İsmet Zeki Eyüboğlu tarafından ileri sürülmüş ve hala da her konuda savunulmaktadır. Bu teze göre Aleviliğe ve Bektaşiliğe temelde ana yapısını kazandıran inançlar eski putperest Orta Doğu ve bilhassa Anadolu halklarının mirası olan inançlardır. Alevi ve Bektaşi inançlarının kökeni açısından en az ötekileri kadar yanlış olan bu tez Alevilik ve Bektaşiliğin temeli olarak değil ama bu senkretizmindeki ihmal edilmemesi gereken bir unsur olarak değerlendirilir. Yani etkilenmiş olabilir ama temelini anlamaz diyor hocamız. Yani Ahmet hocamız. Yani asıl tez diye not düşmüşüm buraya zaten. Bizim kanaatimizce Ahmet Hoca'nın görüşü bu yönde. Yukarıdan beri açıklamaya çalıştığımız şekilde bu konuda en bilimsel ve geçerli tez sonuncusu yani senkretist tezdir. Bunu ise yazarlardan yalnız ikisi benimsemiş görünüyor. Bizce Alevilik ve Bektaşiliği yalnızca bu tez açıklayabilir. Çünkü Alevilik ve Bektaşilik doğuran Türk heterodoksisi gerçekten de Orta Asya'daki eski Türk inançlarıyla başladı. Şamanizm ve Budizm ile mistik bir niteliğe büründü. Zerdüştilik ve Manyezm ile beslendi. Yesevilik ile İslam'ın ve İslam Sufiliğinin damgasını yedi. Buna Horasan melametiliğinin kalenderane tavrı eklendi. Böylece Anadolu'ya gelindi. Neoplatizmin eski Payan ve Hristiyanlık dönemi yerel kültürlerin belli unsurlarıyla tanıştı. 19. yüzyılda İran hurufiliğinin, 16. yüzyıl başında Safevi Şiiliğinin motifleriyle bildiğimiz çevresine kazandı. İşte çok kısa ve kaba hatlarıyla Alevilik ve Bektaşiliğinin inanç kökenlerinin gerçek hikayesi budur. Çok güzel özetlemiş hoca. Bununla ilgili de yeni bir kitabı çıktı hoca. Onu da temin edip sizlere takdim edeceğim. Alevilik ve Bektaşiliğin mahiyeti ile ilgili tezler. Bu tezler birincisi Alevilik ve Bektaşilik laik, ulusal, demokratik bir inanç sistemidir. Ne alaka? İkincisi Alevilik ezilen halkın
Sünnilik ezen yönetici kesimlerin inancıdır. Üçüncüsü Alevilik gerçek Şiiliktir. İran Şiiliği bunun yozlaşmış biçimidir. Dördüncüsü Alevilik ve Bektaşilik İslam'ın Ehl-i Beyt sevgisini öne çıkarmış şeklidir. Yani bunların hepsine inananlar var. Hangisi gerçek işte? Tarihi gerçeklik. Yani gerçi din konusunda da gerçeklik çok tuhaf bir şey oluyor. Ben hangisine inanıyorsam o gerçek oluyor gibi ya. Alevilik ve Bektaşiliğin niteliği ile ilgili tezler. Bu gruptaki tezler Alevilik ve Bektaşiliğin bir toplumsal başkaldırı ideolojisi olarak görülmesi şeklinde özetlenebilir. Nitekim kitaplardan ikisi toplumsal bir başkaldırının kısa tarihçesi Cemal Şener ve toplumsal bir başkaldırının ideolojisi Atilla Özkırımlı şeklinde yazmış şeklinde bu tezlerini başlıklarıyla da yansıtmaktadırlar. Böyle bir başlık koymamakla beraber kitaplarında bu tezleri benimseyen başka yazarlar da vardır. Bu tezler Aleviliği inanç ve sosyal yapı temelinde bir bütün olarak tarihsel süreç içinde algılamayıp yalnızca belli dönemlerde merkezi yönetimlere karşı vuku bulan ayaklanma hareketlerine bakılarak ortaya atılmışlardır. Bu bakımdan gerçeği yansıtmamaktadırlar. Bu tezlerin sahiplerinin gözden kaçırdıkları bir diğer noktada Babayiler isyanı, Şahkulu, Bozoklu Celal, Baba Zünnun ve benzeri Selçuklu ve Osmanlı dönemlerinde meydana gelen ayaklanmaların bir inanç veya ideoloji ayrılığından kaynaklanmayıp merkezi yönetimlerle olan sosyal ve ekonomik çatışmalardan ortaya çıktıkları ama inanç ve ideoloji ayrılıklarının bu ayaklanmaları yönlendirmede birer araç olarak kullanıldığıdır. Aleviliğin yahut Türkmen heterodoksisinin bu ayaklanmalarda araç olarak kullanılmasıyla bizzat bu ayaklanmalardan doğmuş olduklarını düşünmek çok farklı şeylerdir. Bu ayaklanmaların bir Alevilik, Sünnilik ayrılığı temelinde değil, sosyal bir çatışma temelinde cereyan ettiğinin anlaşılması için şu iki noktayı göz önüne almak yeterli olacaktır. Birincisi, bu ayaklanmalara katılanlar Sünni halkla değil, merkezi yönetimin kuvvetleriyle çarpışmışlardır. İkincisi, bu ayaklanmalara katılanlar yukarıda da belirttiğimiz gibi yalnız Alevi Türkler değil, aynı zamanda Sünni köylü veya göçebe Türkmenlerdir. 16. yüzyıla ait mühimme defterleri bu söylediğimizi ispatlayacak verilerle doludur. Çok önemli. 5. başlık Hacı Bektaşi Veli ve Bektaşilik ile ilgili tezler. Bizce bu mesele üzerinde tezlerde özel maksatlı yorumlar hariç metot yanlışlığı, bilgi eksikliği, kaynakların yeterince tanınmaması veya tanınmış olsa bile yeterince yararlanacak formasyona sahip bulunmamak gibi sebeplerden kaynaklanmaktadır. Bir kısmı Alevi ve Bektaşi, bir kısmı Sünni kökenli yahut her iki kesimin dışında bazı yazarlarca ileri sürülen ve hiçbiri bilimsel gerçeğe uymayan bu tezleri şöyle sıralayabiliriz. Birincisi, Hacı Bektaşi Veli bir devrimci başkaldırı lideridir. İkincisi, Hacı Bektaşi Veli ve Bektaşilik Araplaşmış ve İranlaşmış Sünni kesime karşı Türk milliyetçiliğinin kültürünün savunucusu ve koruyucusu olmuştur. Üçüncüsü, Hacı Bektaş dinler ve inançlar üstü, savaştan değil barıştan yana bir sevgi adamı, bir hümanisttir. Dördüncüsü, Hacı Bektaş heterodoks değil sünni bir şeyhtir. Bektaşilik ise sonradan bozulmuştur. Yani birbiriyle hiç alakası olmayan tezler, görüyorsunuz değil mi arkadaşlar? Hepsi de malzeme buluyor. Ama dikkat edin, hepsi de aslında bugüne hitap eden ideolojik yaklaşımların tarihte bir çıpa bulması, bir delillendirme aramasından başka bir şey değil. Yani bu şeylerden kurtulmak lazım. Tarihi kendimize malzeme yapmaktan kurtulmak lazım. Güzel anlatmış. Sonuç kısmı da burada. Yeni bir makale. Türkiye'de Aleviliğin sosyo-kültürel problemleri üzerine bir yaklaşım denemesi ve bazı düşünceler. Bu yazı Cem dergisinde herhalde 93 yılında yayınlanmış arkadaşlar. Ama büyük ihtimal çok fazla tekrara düştüğü için bir önceki bölümlerle falan. Hoca bir önceki bölümde zaten yeterince Alevilik tarihine dair şeyler anlatmış. O yüzden burada hiçbir yerin altını çizmemişim. Alevilik problemi ve Türkiye. Bu yazıda Cem dergisinin sayısı 42. sayısında 94'te yayınlanmış arkadaşlar. Burada da büyük ihtimal gene benzer şeyler var diye çok bir şey çizmemişim. 249. sayfadan bir alıntı. Bizim görüşümüz şudur ki Alevilik problemine doğru teşhis koyabilmek için devlet ve siyaset adamlarının önce bu gerçeği görmesi, Alevilik Sünnilik farklılığının bir ölçüde payını kabul etmekle beraber iç ve dış mihrakların Türkiye'yi bölmek için kışkırttıkları Sünni bir ayrım olduğu şeklindeki gerçek dışı tezi, bak gerçek dışı tezi bir yana bırakıp anlamsız bir birlik beraberlik çağrıları yapmaktan vazgeçerek bunun tarihin bugüne taşıdığı bir ayrım olduğunu kabul etmesi şarttır. Yani hoca çok güzel. Hani hiç politik doğrucu değil hoca. Tam bilim adamı ve bilim adamının gerektirdiği gibi topluma yön gösteriyor, ışık tutuyor. Gerçekten anlayanlara. Yani yok bizi bölmeye çalışıyor. Alevi Sünni ayrımı aslında Alevi yok, Sünni yok. Hepimiz Sünniyiz.
Alevi yok, Sünni yok, hepimiz Aleviyiz falan öyle birleştiriyor ya. Hani gerek yok arkadaşlar. Bu tarih bunu getirmiş. Gerçekten ikisi de bu toprakların ürünü. Bununla mevzu şu. Tarih bugünkü ideolojik yığınaklarını, bugünkü ideolojik tahkimatını, yerini tarihten referans alarak kendini legalize etme, toplumlara kabul ettirme yoluna gidince ister istemez tarihteki kabuller senin bugünkü legaliteni, senin bugünkü kabul edilebilirliğini sarsıyor ya. O yüzden dolayı kimse bu işlere girmiyor. Halbuki sen sadece bugün vatandaşa sunduğun hizmetle, adaletle, hakla, hukukla kendini meşru etsen, yani kendi kendinde var olsan ve tarihi sadece günü geldiğinde bir ne bileyim merasim olayı olarak görsen. Bu olaylara geldiğinde, bu olaylarla gerçekten bilimsel yüzleştiğinde sana hiçbir şey olmaz. Ama öyle değil. Yani bizimkiler en kısa yoldan bir şeyleri kutuplaştırmak, düşman ilan etmek üzerinden kendini tahkim ediyor. Ondan sonra tarihteki en ufak şey değişikliği kendi varlığını sorgulamaya geliyor. Yani o yüzden değil, bak adam ne güzel demiş. Hani ama iç ve dış mihraklar Türkiye'yi bölmek için kışkırtan sünni bir ayrım olduğu şeklindeki gerçek dışı tezi bir yana bırakıp, yani böyle bir şey var arkadaşlar. Bununla ama böyle bir şey var derken sakın yanlış anlaşılmasın. İşte böyle bir şey var gördünüz mü, Yavuz'un Alevileri kestiğini kabul ediyor falan gibi değil. Ben bu tarz tartışmaların iki yüzlü olduğunu düşünüyorum. Tarihi olaylar tarihte kaldı. Böyle bir ayrım var. İkisi de bizim tarihimiz. Yani o demin anlattığı hocanın şehire yerleşen daha Sünni ile konar göçer heterodoks ayrımı, ikisi de gerçek. Bizim tarihimizin bir parçası. İkisinin de İslam'a da, Türklüğe de, Müslümanlığa da her şeye faydası ya da zararı olmuş olabilir aynı oranda. Bu çok önemli değil. Bununla bağlantılı olarak bu farklılığın görülüp kabul edilmesinin bir bölücülük sebebi olmayacağına, tersine bu farklılığın kabul edilmemesinin nasıl bölücülük doğuracağına, çünkü bugüne kadar olduğu gibi içeriden ve dışarıdan siyasi ve ideolojik istismarlara uygun bir zemin oluşturacağına inanmalıdır. Ondan sonra da problemi doğru teşhise çalışmalıdır. Bunlar kanaatimizce problemin çözümü için olmazsa olmaz şartlardır. Hoca çok güzel anlatmış. Önemli çözülür, önemli çözüm önerileri, önemli demişim, çözüm önerileri yani. 252-53 arkadaşlar. Alevi kesime gelince onları çok daha büyük sorumluluklar beklemektedir. Çünkü bu meselenin merkezinde onlar bulunmaktadır. Alevilik artık yozlaşıp kaybolmak tehlikesiyle karşı karşıya bulunan geleneksel kültürünü fazla vakit geçirmeden kurtarmanın yollarını aramalı, onu kendi içinde surete haktan görünen ve maddi çıkar peşinde koşan istismarcıların elinden almalıdır. Kesinlikle buna da katılıyorum. Neden? Çünkü eskiden hocanın şurada dediği şeye vurgu yapmak istiyorum. Hani neden yozlaştı? Yozlaşmak demek şey eski halini bozmak demektir. Alevilik ya da işte bu heterodoks Türkiye İslam meselesine gelince hani konar göçer kültürde yaşıyordu ya bu. Haliyle bir koruyalım derdi yoktu. Zaten sosyoekonomik zemini konar göçer Türkmenliğe, tonar göçerliğe dayanıyordu. Haliyle bugüne kadar gelmişti. Ama artık konar göçerlik kalmadığı için o sosyoekonomik zeminini kaybetti ve gitgide yozlaşmaya, birilerinin elinde istismar aracı haline gelmeye başladı. Sünniliğin en azından böyle bir durumu yok. Neden? Çünkü Sünnilik tarihte de imkanları doğrultusunda şehirli ve yerleşik bir tarikat, bir dini anlayış, bir yaşayış tarzı olduğu için bugün de bir şekilde geliyor. Ama gerçekten Alevilik tarihi altyapısından yoksun kaldığı için, o oluştuğu ve sürdürülebilir olduğu dönemden konar göçerlikten yoksun olduğu için bugün artık yozlaşma, yok olma, istismarcıların elinde kullanma aracı haline gelme durumunda. Alevi kardeşlerimizin bu olaya dikkat etmeleri gerekiyor bence. Bu şu anda yapılması en acil olan iştir. Alevilik kendi içinden çıkarılacağı, çeşitli sosyal bilim dallarında iyi yetişmiş, gerçek araştırıcıları bir an önce bu önemli işe koşmalı. Bu hayati iş için örgütlenmeli, modern bilimsel metotlarla bu kültürün analizini ve eleştirisini yaparak gelecek nesillere aktarmalıdır. Eğer bugünkü durum devam ederse çok uzak olmayan bir tarihte gelecek Alevi nesilleri Alevilik adına ellerinde bir takım spekülasyonlardan başka bir şeyin kalmadığı acı bir şekilde göreceklerdir. Ki hani Alisiz Alevilik falan meseleleri tartışıyor. Ben o konuya biraz yabancıyım. Bunu en iyi Alevi arkadaşlar kendi iç şeylerini bilirler. Yani kendi bulundukları camianın, kültürün şeyini bilirler. Hoca da uyarmış zaten. Şunu unutmamalıdır ki Türkiye'de Alevilik probleminin bir cephesi Alevi kesimi ilgilendiriyorsa öteki cephesi Sünni kesimi ilgilendirir. Sünnilerin artık kabul etmeleri gereken
Ve bugün dayatan gerçek şudur. Alevilik, İslam'ı baltalamak isteyen kötü niyetli bir takım çevrelerin yarattıkları bir sapkınlık değil. Türklerin Müslüman olmaya başladıkları tarihlerden itibaren belli tarihsel şartların şevkiyle tabii olarak teşekkül eden bir halk İslam'ıdır ve tarihin bir mirasıdır. Bu kadar net. Hocanın kanalda incelediğim galiba Sarı Saltuk'la ilgiliydi. Bugün sizin Osmanlı'yı kurdu diye öğrettiğiniz o Geyikli babalar, ne bileyim işte Edabalılar, Akşemseddin'e kadar olan bütün o alimler, yani anlatabiliyor muyum arkadaşlar? Yunus Emre, Hacı Bektaş, Mevlana, Baba İlyas'ın soyundan gelenler, Aşık Paşazade'nin Aşık Paşalar. Yani bunlar bugün sizin anladığınız gibi överek anlattığınız insanlar şey değil. Sizin anladığınız gibi Sünni İslam'ı falan savunan insanlar değil. Daha çok Türklerin Müslüman olmaya başladıkları dönemden gelen, yani heterodoks Türklüğe daha çok kalendiri meşrep insanlar. Yani Abdallah Rum dediğin insanlar senin anladığın manada Sünni, tasavvuf ehli falan değil. Bayağı kılıç, çok fazla namazla, ibadette işi olmayan, daha gazaya yönelik. Ve onlar sayesinde bu Anadolu Müslüman Türklüğü oldu. Sen rahat rahat şehirlerinde oturup tekke, dergah kurabildin falan. O yüzden asla öyle dışlama katılmıyorum, yani hocanın dediği gibi. Bir halk İslam'ıdır ve tarihin bir mirasıdır. Ve bu Anadolu'nun Müslüman Türkleşmesinde çok büyük payları vardır. Bugün Sünni çevrelerde mevcut Alevilik hakkında bilgiler tarihi gerçeklerin değil, 16. yüzyıldan bu yana sürüp gelen yanlış ve kasıtlı geleneksel inanç ve kanaatlerin ürünüdür. Kesinlikle. Bu itibarla Türkiye'deki Sünni kesim en kısa zamanda bunları gözden geçirip eleştirmek ve bu yanlış düşünceleri terk ederek Alevilik hakkında doğru bilgi ve hoşgörü sahibi olmak mecburiyetindedir. Aksi halde bu problemin yalnızca Alevi kesimin çabalarıyla çözümlenmesi mümkün değildir. Buna karşılık Aleviler de artık Sünnilik ve Sünnileri Emevilerin uydurması olarak görmekten vazgeçip bu konudaki geleneksel inanç ve bilgilerini söylentilerin ve yanlış inançların değil ama bilimsel yolla elde edilmiş gerçek bilgilerin ışığında gözden geçirmek ve eleştiriye tabi tutmak zorunda olduklarını kabul etmelidirler. Çünkü bu onların tarihten gelen bir takım yanlışlardan ve taassuptan kurtulmasına yardımcı olacak, daha bir hoşgörülü olmalarını sağlayacaktır. İki kesim ancak bu yolla birbirlerine karşı içeriden veya dışarıdan gelen her türlü kışkırtmanın ve bunun yol açacağı kötü sonuçların önüne geçebilir. Çok güzel anlatmış hocam. Alevilik, Bektaşilik gerçeği ve buna yönelik bazı tezler demişim. Türkiye Günlüğü dergisinde 94'te yazmış hocamız bu makalesini. Burada da 259 ve 60'tan alıntılarımız var. Türkiye'de Alevi veya Sünni, sol veya sağ, siyasi veya entelektüel, akademisyen veya yazar hangi kesime mensup olursa olsun sırf problemin tarihsel ve aktüel temelini ve boyutunu yeterince kavramamak yahut kavranmış olsa bile bir takım özel amaçlara yönelik olarak tahrif etmek yüzünden ileri sürülen spekülatif ve bilim dışı tezleri kısaca gözden geçirelim. Birincisi, Alevilik Sünnilikten çok daha fazla Hazreti Ali'yi sevmek ve öne çıkarmak, aslında Sünni halk inançlarında da varlığını sürdüren, İslam öncesi eski Türk inançlarına daha fazla yer vermekten ibarettir. Dolayısıyla Sünnilikten fazla bir farkı yoktur. Alevilik Hazreti Ali'yi sevmek ve onun gibi yaşamaktır. O halde Aleviler gerçekten Alevi olduklarını iddia ediyorlarsa onun gibi yaşamalıdırlar. Yani İslam'ın bütün şer'i esaslarına riayet etmelidirler. Bilim dışı tezlere diyor arkadaşlar, hani böyle bir şey değil diyor. İkincisi, Alevilik Hazreti Muhammed'in vefatından sonra halifeliği Hazreti Ali'nin getirilmesi gerektiren hakkının yenmesi, daha sonra ise Muaviye tarafından gasp edilmesi sonucu bu hakkın Hazreti Ali'ye ait olduğuna inananların teşkil ettiği zümrenin adıdır. Halbuki bugün Türkiye'deki Sünnilerin çoğu da bu inanca katılmaktadır. O halde bir ayrılığa gerek yoktur. Üçüncüsü, Alevilik bir inanç, bir mezhep değil, bir yaşam biçimi, yaşam felsefesidir. Tanrı'yı insana indirgeyerek insanı insanüstünün baskısından kurtarıp yücelten, Tanrı'yı insan sayesinde indiren, insanlaştıran bir çağdaş düşünce tarzıdır. Ne alaka? 4. Alevilik her zaman her yerde haksızlığa, sömürüye, ezilmişliğe karşı bir başkaldırının ideolojisidir. İdeolojiyle din bile aynı yere gelmiyor, yani Allah'ını seversen. Bu solcular yaptı bunu gene. 5. Alevilik çağdaşlık, demokratlık, laiklik ve özgür düşünceden yana olmak demektir. Dolayısıyla topluma geçmişinden bugüne de her zaman her yerde değerleri temsil etmiştir ve etmektedir yani.
260'tan devam. İşin açıkçası bir takım çevrelere çok uygun gelen bu tezleri niçin gerçeği yansıtmadıklarını, neden tarihsel olguya ve bugünkü Aleviliğin Bektaşi'nin yapısına ters düştüklerini, bu sebeple de Türkiye için hayati bir önem ve değer taşıyan bu problemi çözmek şöyle dursun giderek içinden çıkılmaz hale getirmeye namzet olduklarını burada kısaca açıklamaya çalışalım. Birincisi, Aleviliğin doğuşunun esas olarak Hazreti Ali ile onun Muaviye ile olan hilafet ve imamet mücadelesiyle kesinlikle bir ilgisi yoktur. Hazreti Ali olmasaydı da adı Alevilik olmamakla beraber bugün aynı nitelikte bir toplum yine mevcut bulunacaktı. Doğru. Çünkü o Muaviye'nin yaptığı şey, İslam'ın saltanata dönüşmesi, Abbasilerin, Muaviye'nin kurduğu devletin adını unuttum ya. Eyyubilerin işte devletleşme meselesi zaten birilerini, o Arap milliyetçiliği birilerini rahatsız edecekti zaten. Onu demeye getiriyor yani. 2. Alevilikle Hazreti Ali, 12 İmam ve Kerbela olayının bağlantısı başlangıçta mevcut olmayıp 16. yüzyıl başlarında Safevi hükümdarı Şah İsmail Hatayi tarafından tesis edilmiş ve Alevilik bugünkü görüntüsünü bu devirde kazanmıştır. Üçüncüsü, şu veya bu sebeple Sünniliğe yakınlaşmış veya Sünnileşmiş belli sayıda Alevi'yi öne çıkararak günümüzde bazı çevrelerce seslendirilmek istenen Sünnileşmiş Alevilik anlayışı, Aleviliğin tarihsel ve aktüel çizgisini ve yapısını dolayısıyla asıl Alevi Bektaşi toplumunun kesinlikle temsil etmez. Dördüncüsü, yaşanmış bir tarihi ve tarihi oluşturduğu yapıya bir kenara koyarak sırf Hacı Bektaş Veli tarafından yazıldığı henüz ikna edici bir şekilde ispat edilmemiş bir makalat kitabına dayanmak suretiyle Alevileri ve Bektaşileri şer'i çizgiye çekmeye uğraşmak, tarihi tersine çevirmeye çalışmaktır. Beşincisi, Alevilik çok ileri bir vahdede vücut telakkisine dayalı bir tanrı anlayışı etrafında oluşmuş, çok belirgin bir tasavvuf karakter arz eden bir inanç sistemi olması dolayısıyla ateizmle asla bağdaşmaz. Bir de onlar var. Alisiz Alevilere laf çakıyor hoca burada. Bir defa Aleviliğin bir yaşam felsefesi, bir yaşam tarzı şeklinde anlamsız ve tarihten bugünden kopuk bir biçimde algılayarak koyu bir mistik karakter sergileyen, yapısına taban tabana zıt bir tarzda takdim etmek isteyen bu tez en azından öteki tezler kadar temelsiz ve gerçek dışıdır. Altıncısı, Alevilik tarihte Mutezile, Müşebbihe, Mürciye ve benzeri felsefi nitelikli teolojik tartışmalardan doğan bilinen İslam mezheplerinden biri olmadığı gibi siyasi iktidara talip olan militan bir ihtilal ideolojisi olarak da meydana çıkmamıştır. O kendiliğinden gelişen tarihsel bir sürecin ürünüdür. Yedincisi, Alevilik, demokrasi, laisizm, özgür düşünce, çağdaşlık, ilericilik gibi esas olarak 19. yüzyıl başlarında Batı dünyasında yükselen kavramlardan tamamen farklı bir zamanda, zeminde ve apayrı bir kültür ortamında doğmuş, gelişmiş olan bir inanç sistemi ve bunun yarattığı hayat tarzıdır. Dolayısıyla Aleviliği bunlardan açıklamaya çalışmak zaman dışı yani anakronik ve keyfi yani spekülatif bir yaklaşımdır ve yanlıştır. Çözüm demişiz. Kitabın son paragrafını da okuyalım. Buraya kadar anlatmaya çalıştıklarımızdan şu sonuca varabiliriz. Yukarıda özetlenen tezlerin hiçbirinin kanaatimizce ne tarihsel ne aktüel boyutuyla Aleviliği izah etmekte uzaktan yakından bir ilgisi söz konusu değildir. Eğer Türkiye'de Alevilik Sünnilik probleminin üstü ileride yeniden alevlenmeye namzet bir biçimde küllenerek ilk fırsatta patlamaya hazır, geçici ve kısmi, yüzeysel bir Alevi-Sünni yaklaşması değil de gerçek anlamda toplumsal bir uzlaşma ve bir arada yaşama ortamı yaratılmak isteniyorsa her iki tarafında bu aldatıcı tezlerden en kısa zamanda vazgeçmesi şarttır. İkinci adım olarak birbirlerini gerçekte oldukları şekliyle tanıyıp kabul ederek inanç ve kültür farklılıklarıyla birlikte yaşamanın gerektiğine önce inanmaları, sonra da bunun yolunu birlikte aramaları icap eder. Kısaca Sünniler kendilerinden farklı bir Alevi kimliği olduğunu, onların da Türk Müslümanlığının bir yanını oluşturduğunu, Aleviler de Sünnilerin bu Müslümanlığın bir başka yanını meydana getirdiğini kabul ederek bir araya gelebilirler. Biri ötekini illa kendi çizgisine çekmeye zorlamamalıdır. Aksi halde bu aldatıcı tezler her seferinde yeni bir kavga nedeni olacaktır. Bundan kimsenin şüphesi olmaz. Hocamız gerçekten çok hoş bir makale derlemesi olmuş. İletişim Yayınları'na teşekkür ederiz. Hocamızın kalemine sağlık. Çok bilimsel, ikna edici. Hani hem kendisi zaten hocamızın buradaki biyografisinde söylememiş ama hani İmam Hatip mezunu olmasından dolayı sonracıma gerçekten yüksek İslam'da okumuş, tarih okumuş. Yani tam böyle nasıl derler her kültürü biliyor, anladınız mı? Yani içinden biliyor.
Hani şey gibi değil, sadece ilahiyatçı olup böyle bir Sünni tarafı, Alevi tarafı, bir kendi meşrebine göre bir ilahiyatçı tarafı yok yani hocanın. Ya da bir tarihçi gibi sadece mekanik, şöyle değil. Gerçekten Ahmet Yaşar Ocak Hoca'yı okurken gerçekten inanmış bir Müslümanın, gerçekten zihni böyle pür pak bir bilim adamının, tarihçi gerçekten namusuyla yapan bir insanın, yazan bir insanın fikirlerini içeriden anlıyorsunuz yani. Ben çok faydalanıyorum. O yüzden de zaten kanalımızda bunca kitabını inceliyoruz ve herhalde Ahmet Hoca'nın külliyatı bizim kanalda olacak. Nasip olur inşallah bir gün kendisiyle de tanışmak. Neyse, çok uzattım. Buraya kadar gelen herkese teşekkür ediyorum. Buraya kadar geldiyseniz videoyu beğenmenizi, yorum yapmanızı rica ediyorum, istirham ediyorum. Beğenebileceğini düşündüğünüz arkadaşlarınıza paylaşmanızı rica ediyorum, istirham ediyorum. Durum bu. Herkese kolay gelsin.